106 yıl önce bugün. Yeni güne uyandı. Mücadeleyle, savaşla dolu bir gün daha. Bir tas üzüm hoşafı, 2 çeyrek bayat ekmek. Karnını doyuramadı ama sabah tayını bu kadardı. O, anasının kınalı kuzusu. 57. alayda bir erdi. Aniden savaş başladı. Mermiler havada kuş gibi süzüldü. İnsan sesleri bir bir azaldı. Geride düşmanın makineli tüfek sesi kaldı. Siper arkadaşlarına baktı. Nefesleri durmuş. Hepsinin gözleri kapalı. Alay komutanının vurulduğunu gördü. Binbaşısı, yüzbaşısı, çavuşu, eri, askeri herkes bir bir düştü. Vurulan ve yaralanan sancağı arkadaşına emanet etti. O da vurulunca bir diğerine. Koca cephede bir o kaldı, bir de sancak. Üzerine devasa bir ordu yürüyor. Ya kaçacak, ya savaşacak. Düşmana silahını doğrulttu. Elindeki sancaktan güç aldı. Son kurşunlarını düşmana sıktı. En büyük rütbeden en küçük rütbeye kadar herkes şehit düştü. Herkes düştü ama alay bayrağı yere düşmedi. 49 subay, 3637 asker arkadaşı vuruldu. Kahramanca savaştı, sonunda o da kurşun yedi. 57. alayın sancağını bir ağacın dalına astı. Sancak asla yere düşmedi. Ağacın dalında dalgalanmaya devam etti. Anzaklar bu sancağı götürdüler ve müzede sergilediler. Altına da şöyle yazdılar: Esir edilemeyen 57. alay sancağı. Bir alay insanımız vatan toprağı için canını feda etti. 106 yıl önce tam bugün ülkemiz için yeni bir dönem başladı. Bir çağ kapandı, yeni bir çağ başladı. O son asker zaferi bugüne taşıdı. Ana ben gidiyorum düşmana karşı. Of gençliğim eyvah. Ana ben gidiyorum düşmana karşı. Of gençliğim eyvah. Çanakkale içinde bir uzun selvi. Çanakkale içinde bir uzun selvi. Kimimiz nişanlı, kimimiz evli. Of gençliğim eyvah. Kimimiz nişanlı, kimimiz evli. Of gençliğim eyvah.
değerli bayilerimiz, değerli iş ortaklarımız ve bizlere vakit ayırıp izleyen değerli izleyicilerimiz. Hepinizi Baumit Türkiye'nin 2021 yılı dijital bayi toplantısından saygıyla selamlıyor ve hoş geldiniz diyorum. Evet, 2020 yılı hepimizin bildiği üzere çok farklı bir yıl oldu hepimiz için. Ve bizler de bu farklı yılın ardından farklı bir deneyimle bu sefer karşınızdayız. Bu farklı deneyimi de çok özel bir tarihte gerçekleştiriyoruz. Bildiğiniz üzere bugün 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nün 106. yıl dönümü. Ben bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm silah arkadaşlarını, bu vatan uğruna canlarını veren tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla ve rahmetle anıyorum. Baumit Bayi toplantıları efsanedir. Biliyoruz bayilerimiz çok özledi bu toplantıları. Biz de çok özledik. Ama bu yıl maalesef ki şartlardan dolayı ekranların arkasından sizlere sesleniyoruz. Ümit ediyoruz ki önümüzdeki yıl yeniden kucaklaşıyor olacağız. Bugünün anlam ve öneminden dolayı Ali Baba hepimiz adına şu anda Çanakkale'de, bir ona bağlanarak yavaş yavaş toplantımıza başlayalım. Ali Baba merhaba. Merhabalar Ali Baba. Merhaba, ben Ali Germeli, sektörde biliyorsunuz Ali Baba olarak biliniyorum. Bugün çok özel bir yerdeyiz. Çanakkale'de 57. Alay Şehitliği'ndeyiz. Burada bulunma sebebimiz bu sene biliyorsunuz 106.sı olan Çanakkale Zaferi'nde şehitlerimizi anmak için buradayız. Baumit Türkiye ailesi olarak, Baumit Türkiye bayileri ve yıldızlar olarak sizin adınıza geldim. Biraz sonra sizin için sizin adınıza bir çelenk bırakıp duamızı edeceğiz. İyi toplantılar diliyorum. Ali Baba teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Ali Bey. Şimdi geçtiğimiz bir yılda Baumit Türkiye ailesine yeni katılan bayi dostlarımız da oldu. Kimlermiş bir hatırlayalım. Adalı İnşaat, Akmercan Yapı, Aras Global, Arserk Mimarlık, Aşoğlu Grup, Ataboy İnşaat, AVN Yapı, Batı İzolasyon, Bayel Taahhüt, Bayrak İnşaat, Carkanat Yapı, Çağ Grup, Çelik Eller, DC Asa Yapı, Deksam Yapı, Demirtaş İnşaat, Deniz Mimarlık, Doğru Yalıtım, Esas Yalıtım, İmamoğlu İnşaat, Küçükbaş Ticaret, Limancı İnşaat, Maraton, Mars Yalıtım, Metin İnşaat, Mimars Yapı, MK Grup, MM Yapı, Model Yapı, Nimra Yapı, Okumuşlar Yapı, Özdemirler İnşaat, Öztürkler Boya, Paksoylar, Parke Center, Semizan Yapı Market, Simge Yapı, Süer İnşaat, T Plus, Turanlar İnşaat, Türk Yılmaz Kireç, Ümran İnşaat, Umut Yalıtım, Umut Zemin, Vortex Mimarlık, Yapıtek Yalıtım ve ZN Yapı. Baumit Türkiye ailesine hoş geldiniz. Evet, Baumit Türkiye ailesi bu yeni eklenen çok değerli bayilerimizle birlikte her geçen gün büyüyor. Ve bugün itibariyle Kırkşehir'de 212 bayiye ulaşmış durumda. En büyük amacımız önümüzdeki yıllarda da bu sağlıklı büyümemizi devam ettirerek sizlere hizmet vermek olacak. Evet, Pazar'ın bize verdiği çok güzel bir ünvan var. Pazar bize çok yakıştırdı bunu. Avrupa'nın mantolama devi. Baumit 2020 yılında da Avrupa'nın mantolama deviydi. Peki nasıl? Evet, 25 ülkede faaliyet gösteren Baumit bugün Avrupa'nın bir numaralı dış cephe ısı yalıtım markası. 3500'ün üzerinde çalışanı ve yıllık 45 milyon metrekare ısı yalıtım kapasitesiyle Avrupa'da bir numaralı marka. Peki biz her yıl 45 milyon metrekare cephe yalıtımı yapıyoruz. Doğrudur, doğrudur. Nasıl bir rakam bu Atalay Bey? Vallahi Erdil Bey şöyle canlandıralım. Bir futbol sahasını ele alalım. Ondan yan yana 6250 adet koyalım. Ve Baumit'in bir yıl boyunca her yıl 6250 futbol sahası büyüklüğünde cepheyi yalıttığını Muazzam bir kafamızda rakam. canlandıralım. Çok ciddi bir rakam.
Ve tabii ki 30 yılın üzerinde de mantolama ve ısı yalıtım tecrübesi. Tabii bunları yaparken nasıl yapıyoruz? 34 tane kuru harç üretim tesisimizde tüm Avrupa'ya yayılmış. Toplam 6,5 milyon tonluk kuru harç kapasitemiz. 11 ıslak üretim tesisimizde de 250 bin ton ıslak üretim kapasitemizle birlikte. Evet, çok teşekkür ediyorum değerli bilgiler için. Farklı bir yıl oldu dedik konuşmamızın daha başında. Ve bu farklı yılın içerisinde gerçekten çok değişik, deneyimlemediğimiz, hiç tecrübe etmediğimiz şeyler yaşadık. Peki son bayi toplantımız yani 2020 yılının Ocak ayından bugüne neler yaşadık? Bunu bir almanakta her zaman olduğu gibi birleştirdik. Hep beraber izleyelim. Bryant the drive. Oh! Kobe Bryant on a rack attack. Sarsıntı tam 22 saniye sürdü. Daha da korkutucu yanı depremin yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşmesiydi. Avrupa Birliği tarihinde ilk kez bir üye ülke birlikten ayrıldı. İstanbul'a indiği sırada, o sırada çok şiddetli bir rüzgar var. Pilotlar çok hızlı ve sert bir iniş yapıyorlar pistte. Hayat hikayem yok. Metafor uzmanıyım desem olmaz. Beyin cerrahıyım desem olmaz. Cumhurbaşkanıyım desem olmaz. Olmaz. Koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı. Zavadak dedi. Ben de o heyecanla şeyle vardım gittim köye doğru şurada durdum. Ben hadi geçebilirim. Tamam. Ben suçluyum da şu anda kanunen o suçlu. Dönüyor değişiyor. Gelen tutunup gidiyor, tutunamıyor gidiyor. Fakat suç gibi de bilmiyorum. Ben hiçbir şey yapmıyorum biliyorsunuz. Fatih Sultan Mehmet'in emaneti Ayasofya'da 86 yıl sonra namaz kılınacak. Danıştay, Ayasofya'yı müze yapan Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Çalıştılar. Onları... Tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. Ve geldi. İşte bu demek ki Ayda bebek hayatta ve ne mutlu, ne mutlu, ne mutlu.
Ve böyle bir karar verdiğimi yıllar sonra anladım. Annen yok, kimse yok. Gene neler neler olmuş geçtiğimiz bir yılda ve farklı bir şekilde tarihte yerini alacak bir yılı geride bıraktık. Evet, çok farklı, deneyimlemediğimiz bir süreç oldu hepimiz için. Ancak umut ediyoruz ki bundan sonraki yıllar hepimiz için önce sağlık, sonra da çok huzurlu yılları beraberinde getirir. Türkiye ve dünya gündeminden sonra biraz da geçtiğimiz yılın sektör gündemine, inşaat gündemine bir göz atalım. Şimdi Erdil Bey, inşaat sektörü ülkemizin çok bildiğimiz üzere lokomotif sektörü ve son 5 yıllık grafiğine baktığımızda inişli çıkışlı bir seyir izliyor. 2020 yılında da aslında rakam olarak toplamda %3,5 bir daralma gerçekleşti. Ancak bu %3,5'luk daralma ağırlıklı olarak ilk 2 çeyreğin, yani pandeminin hayatımıza girdiği dönemden kaynaklı bir daralma söz konusu. İnşaat sektöründe daralmadan bahsederken aslında Türkiye'deki inşaat malzemesi üretiminde yaklaşık %9'luk bir büyüme var. Tabi burada yurt içi pazara ek olarak bir de yurt dışı satışları da gündemde. Bunları da bu hepsiyle birlikte baktığımızda aslında inşaat malzemesi üreticileri olarak 2020'yi pozitif yönde büyümeyle kapatmış görülüyor sektör. Aslında genel olarak ilk 2 çeyreği biraz dışarıda tutarsak fena bir yıl olmadı hepimiz için. Şimdi 8 çeyrektir küçülen bir inşaat sektörü ve 2018'in 3. çeyreğinden itibaren gerçekleşen bu küçülme 2020'nin 3. çeyreğinde ilk defa %6,4'lük bir büyüme, yani çok ciddi bir toparlanma gerçekleştirdi. Dolayısıyla biraz evvel de söylediğimiz gibi ilk 2 ay, ilk 2 çeyrek ayrı, son 2 çeyreği ayrı değerlendirmekte ciddi Kesinlikle fayda var. Bu arada tabii 3. çeyrekte başka bir rekor var aslında. Cumhuriyet tarihinin en fazla konut satışı geçtiğimiz yıl Temmuz ayında gerçekleşti. 229 binlik satışla. Ve toplama da bakacak olursak aslında son 4 yılın rakamlarını görüyoruz. 1.350.000 ile yaklaşık 1,5 milyon arasında her yıl konut satıldığını görüyoruz. Yani sektör olarak zaman zaman negatif bakıyoruz, zaman zaman sıkıntılı bir yere mi giriyoruz acaba diyoruz ama bu dönemlerde bile aslında konut satışı belli bir zemine oturmuş durumda ve rakamlar düşmüyor. Erdil Bey, bu bir ihtiyaç günün sonunda ve baktığımızda pandemi dönemi, yani pandemi yılı diyoruz, artık 2020 yılını geçtiğimiz yıla öyle adlandırdık. Pandemi yılında bile aşağı yukarı 1,5 milyon adet konut satılmış bu ülkede. Kesinlikle. Tabi burada bir de birinci el ve ikinci el satışına da bakmak lazım. Burada da gene son yıllara 2015 ve sonrasına baktığımızda birinci el sektörümüz için çok değerli bir veri. 460 binlerle 660 binler arasında rakamların gerçekleştiğini görüyoruz ve kabaca şunu diyebiliriz artık. En kötü zamanlarda bile, en sıkışık zamanlarda bile bu ülkenin yaklaşık 500 bin yeni konuta ihtiyacı var. Rakamlar da bunu zaten çok net gösteriyor. Baktığımızda birinci el, ikinci el ve toplamda 1,5 milyon adede ulaşmış 2020 yılında bir inşaat sektörü söz konusu. Bir de geleceğe bir perspektif yapalım. Yeni başlayan, yeni alınan inşaat ruhsatlarında ne durumdayız ona bakalım. Valla burada aslında gene tablo çok net gösteriyor. 2019 yılı 56 bin ruhsatla kapatılmış ki bu ağırlıklı olarak 2020 yılını inşaatlarının ruhsatları. Ancak 2020 yılında
aşağı yukarı 2 misline çıkmış bir ruhsat sayısı Evet. söz konusu. 105 bin bina inşaatı ruhsatı Alınmış durumda. durumda ki daire sayısı cinsinden de baktığımızda 669 bin. Aslında senelik ihtiyacımızda az önce görmüştük 500 bin 650 bin bandıydı. Sağlıklı bir rakam diye nitelemek yanlış olmaz zannediyorum. Hiç yanlış olmaz. Zaten yüzdelik artışlarda da orada çok net görüyoruz ki 2020 yılı ruhsat açısından iyi bir yıl oldu. Bunun da etkilerini 2021 başta olmak üzere diğer yıllarda göreceğiz. Peki 2021'de inşaat sektörüne hangi gündem maddeleri yön verecek? Ben ilkini söylüyorum. Pandemi, kesinlikle pandemi. Hayatımızın içinde, hala yanımızda ve ne zaman bu musibetten kurtulacağımızı maalesef uzmanlar dahil olmak üzere kimse bilemiyor. Tabii kamu projeleri sayısı burada gene önemli bir etken. Kamu projelerinin artışı, azalışı gene inşaat sektörünü çok ciddi bir şekilde etkileyecek. Bir yandan kentsel dönüşüm, çünkü kentsel dönüşümde de ciddi bir ihtiyacımız var. Dönüşmesi gereken ciddi bir konut stoğumuz var. Ve burada da yavaş yavaş hareketlenmelerin de yılın ilk ayları itibariyle Kesinlikle, başladığını kesinlikle görüyoruz. Buradaki hareketin büyüklüğü de gene 2021'de yön verecek maddelerden biri. Evet, biraz evvel dediğiniz gibi gene Temmuz 2020 yılı Cumhuriyet tarihinin rekor daire satışıydı. Bu neden gerçekleşti? Bu konut kredilerinin o süreçteki azalımıyla birlikte olumlu yönde bir etki etti ve özellikle o Haziran, Temmuz, Ağustos bandında çok ciddi bir satış adedine ulaştı. 2021 yılında da eğer benzer bir aksiyon alınması durumunda gene o rakamlara ulaşacağımızı umut ediyoruz. Bir diğer taraftan mega inşaat projeleri, mega konut projeleri. Mega konut projelerinin yerini biraz daha orta ölçekli ve küçük projelere doğru bıraktığını görüyoruz. Bunu cephe yalıtımıyla ilgilenen bir şirket olarak baktığımızda daha önce 50 bin ila 100 bin metrekare gibi büyük mega projeler, cephe işlerinin fazlaca olduğunu görüyorduk. Ama şimdi rakamların biraz daha, evet oralarda da rakamlar var, oralarda da işler var ama şimdi daha fazla küçük ve orta iş ölçekli 10 bin, 20 bin metrekare, 30 bin metrekare gibi rakamlardaki işlerin sorgulandığını ve projelerin daha orta ve küçük ölçeğe indirgendiğini görüyoruz ve bu da önemli bir nokta. Aslında bu bir trendti. Bu devam eden bir trendti. Daha önce başlamıştı. Daha butik, daha küçük ölçekli projeler bir trendti. Ve 2020 yılıyla birlikte, pandemiyle birlikte artık çok daha hızlandı. Ve etrafımızda çeşitli küçük, orta ölçekli, daha butik projeleri görmeye başladık. Kesinlikle. Tabii bunda kentsel dönüşümün de etkisi var. Çünkü muhakkak ki. şehir içi apartmanların da dönüşmeye başlamasıyla birlikte zaten daha butik işlere doğru sektör gitmeye başladı. Evet, bir de insanlar günün sonunda artık daha bahçeli, teraslı, balkonlu, nefes alabilecekleri ve özellikle bu pandemi döneminde bunu çok derinden hissetti herkes. Daha o tür evlere bir nevi kaçmak istiyor daha artık. sağlıklı yapıların mimarileri gelmeye başladı. Aynen aslında. öyle. Sağlık. Peki, o zaman şunu desek yanlış olmaz. Konut ihtiyacı hiç bitmeyecek ya da çok uzun süre bitmeyecek, bu yıl da bitmeyecek diyebiliriz ama biraz seyrini değiştiriyor. Doğru. Seyri değişiyor. Yani biraz evvel söylediğiniz 1,5 milyon adet pandemi döneminde bile bir daire satışı gerçekleşiyorsa bu ülkede, bu ülkenin konut ihtiyacının hiç bitmeyeceğini çok rahatlıkla, yüksek sesle söyleyebiliriz. Peki, seyri değişiyor. Nasıl değişiyor? Şimdi görsellere baktığımızda Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde biz yüzyıllardır hatta ayakta kalan binalar görüyoruz. Prag'da, Budapeşte'de, Viyana'da, hatta görselimizdeki gibi Paris'te yıllardır ayakta kalan binalar var. 200, 300 hatta 400 yıllık apartmanlar hala kullanımda. Hala içinde yaşıyor insanlar. Evet. Ve aslında Türkiye'de de, ülkemizde de bu tür binalar var. Biz bir tanesini aldık. Bir tanesi sadece 1905 yılında inşa edilmiş Mısır apartmanı. Ancak buna benzer
çok sayıda bina var, içinde hala insanların yaşadığı. Peki nasıl oluyor da orada bu binalar bu kadar sağlıklı ayakta kalabiliyor? Ama öte yandan biz diyoruz ki özellikle İzmir depreminde bu oldukça dilimize oturdu maalesef. 25 yıl önce inşa edilmiş barış sitesi şimdi görselimizde. Maalesef İş kepçeyle, iş makinesiyle makineleriyla ayakta yıkılmasın ve insanlar eşyalarını tahliye edebilsin diye ayakta Evet. tutuldu bu bina. Ve biz üzülerek söylüyoruz ki biz 20 yıl ve daha eski yapılara eski bina der olduk. maalesef. O zaman şöyle toplayalım mı Atalay Bey? Konut ihtiyacı hiç bitmeyecek ama artık nitelikli yapılar zamanı. Nitelikli yapıda birçok şeyi beraberine gelecek. Nitelikli malzeme, nitelikli uygulama gibi. Nitelikli proje. Aynen öyle. Nitelikli proje, nitelikli mimari. Yani nitelikli kelimesini birçok şeyin önüne koymaya Kesinlikle. devam edeceğiz. Peki, bugün aslında biraz bu kavramın içine doğru gidiyor olacağız. Biz bu yılın mottosuna dedik yapının yeni çağı. Evet, 3 tane ayrı mottomuzdan sonra, son 3 senenin ayrı mottosundan sonra en sonuncusu da zaten burası Baumit'ti. Bir önceki iyiler her zaman kazanırdı. Şimdi Baumit zamanıyla başlamıştık o yoğun sürece. Bu senede yapının yeni çağı diyoruz. Peki, yapının yeni çağının ne olduğuna geçmeden önce ya da bize göre tarifinin ne olduğuna geçmeden önce tam pandemiyle henüz yeni tanıştığımız dönemlerde, yanlış hatırlamıyorsam Mayıs ayında sosyal medyada paylaştığımız bir videomuz vardı. Onu bir hatırlayarak ufak ufak bu konuya giriş yapalım. Çok çalıştık, en yükseğe ulaşmak için planladık. İstedik ki devasa olsun. Böylece herkes onu konuşsun. Hep daha fazlası, bir kat daha, 1 metre daha. Bu da yetmedi, biraz daha fazla. Bilinçsizce tükettik, dünyayı çok kirlettik. Bizlerse evlere sıkıştık, taze bir nefese hasret kaldık. Dünyamız için, sağlığımız için yapılacak ilk şey durup düşünmek. Görmüyor musun? Bir çağ kapanıyor, başka biri başlıyor. Artık insan yaşamı metrekarelerle değil, sağlıklı nefeslerle ölçülüyor. Baumit'in sağlıklı yapı çözümleriyle yepyeni bir hayat kurmanın tam zamanı. Çünkü Baumit'le yapının yeni çağı başlıyor. Bu videoyu hatırladığımız çok iyi oldu. Kesinlikle. Burada özellikle bir tane cümle var ki ben bir kere daha altını çizmek istiyorum. İnsan hayatı artık metrekarelerle değil, sağlıklı nefeslerle ölçülüyor. Evet, insan hayatının %90'ı kapalı alanlarda geçiyor. Ve aslında bugün pandemi döneminde bu %90'ın daha yukarıda bir değer olduğunu da söylemek hiç de yanlış olmaz. Çünkü içeride biz eğer bu kadar çok vakit geçiriyorsak, içerideki havayı dışarıdaki havaya göre daha çok soluyoruz demek. Ve biz de buradan hareketle global olarak vizyonumuzu değiştirdik. Yaklaşık 5 yıl önce, hatta Covid-19 pandemisinden 4 yıl önce çok basit ve net bir global vizyonumuz var şirket olarak. Diyoruz ki biz insanların sağlıklı, enerji verimli ve güzel yapılarda yaşamalarını istiyoruz. Burada 3 tane kritiğimiz var. Sağlıklı, enerji verimli ve güzel yapılar. Ki burada az önceki %90'ını kapalı alanlarda geçirdiğimiz bir ömüre baktığımızda da sağlıklı kelimesi en önemli ve ilk sıradaki kriterimiz oluyor. Peki Baumit daha sağlıklı yapı malzemeleri üretmek için ne yapıyor? Baumit aslında 5 yıl önce Avrupa'nın en büyük karşılaştırmalı yapı malzemeleri Ar-Ge Parkı, yani Viva Park'ı inşa etti. Viva Park 14 tane model evden oluşan, her biri 12 metrekare olan 14 model evin farklı yapı malzemeleri kombinasyonlarıyla inşa edilmiş bir araştırma merkezi. Ve bu araştırma merkezinde insan hayatı simüle ediliyor. 33 tane sensör yardımıyla 7/24 bu veriler depolanıyor
ve Viyana Tıp Fakültesi ve Avusturya Yapı Biyoloji Enstitüsü ile paylaşılıyor. Bu merkezlerde incelenen, analiz edilen veriler tekrar Baumit'e gönderiliyor ve Baumit'in Ar-Ge çalışmalarıyla bütünleşerek son tüketiciye daha sağlıklı yapı malzemeleri ulaşması için bir ortam hazırlanıyor. Yani esasında Baumit'te yapı malzemeleri sadece laboratuvar ortamında dizayn edilmiyor. Aynen öyle. Dizayn edilen yapı malzemeleri Viva Park'ta canlı simülasyon ortamlarında aslında test ediliyor. Çok doğru, çok doğru. Peki yapının yeni çağında bazı hassas noktalarımız var yol alırken. Neler bunlar? Evet, açık ara birincisi sağlık konusu. Az önce vizyonumuzda da yer aldığı gibi. 2020 yılında Erdil Bey dünyada en çok kullanılan kelime olmuş sağlık. Kesinlikle. Ama çok önemli bir konumuz daha var. O da iklim krizi ve buna bağlı olarak da doğal afetler. Bu da Baumit'in seyrindeki önümüzdeki süreçteki hassas noktalarından. Evet, akabinde eğitim ve 7'den 77'ye bir bilinçlenme süreci. Bu da zaten o eğitim şemsiyesinin altında değerlendiriliyor ve ondan sonra da ekonominin seyri. Yukarı aşağı gidecek seyir bütün dönemi direkt etkiliyor. Yapının yeni çağı başlıyor dedik. Peki nasıl başlıyor ve bize ne düşüyor? Ve esasında diyoruz ki bunu şu noktaya getiriyoruz. Yapının yeni çağı başlıyor. Şimdi dünyamız için daha yapıcı olma zamanı. Hatırlarsanız az önce ne dedik? Konut ihtiyacı hiç bitmeyecek. Ama artık daha nitelikli konutlara ihtiyacımız var. Daha nitelikli konutlar nasıl oluyordu? Nitelikli yapı malzemeleriyle, nitelikli mimari ve planla, nitelikli projelerle ve nitelikli uygulamayla ortaya çıkıyordu. Yani aslında şunu söyleyebiliriz. Her bir birime farklı görevler, farklı sorumluluklar düşüyor buraya ulaşabilmek için. Kesinlikle. Bize yapı malzemesi üreticisi olarak ana ödevimiz daha nitelikli yapı malzemeleri üretmek. Nitelikli konutlara katkı verecek, nitelikli yapılara katkı verecek, nitelikli yapı malzemeleri üretmek. Bayilerimize ve satış kanallarımıza düşen ödevse nitelikli yapı malzemelerini tüketiciyle buluşturmak ve bu konuda az önce eğitim dedik ya, işte bu burada devreye giriyor. Evet. Bilinçlendirme yapmak. Şimdi yapının yeni çağında modern bir yapıda olması gereken, konforlu, sağlıklı, modern bir yapıda olması gereken aslında bazı kriterler var. Onları şöyle bir video filmle hızlıca aktarmaya çalışalım. Aktaralım. Evinizde kendinizi rahat hissetmeniz için ortam sıcaklığının yaklaşık 21 derece olması ve duvarlar ile ortam arasındaki sıcaklık farkının 4 dereceyi geçmemesi gerekir. Bu, duvar sıcaklığının 17 derecenin altına düşmemesi gerektiği anlamına gelir. Daha soğuk bir ortamda vücudumuz sürekli olarak ısı verir. Isı yalıtımı olmayan bir evde sanki duvarlardan soğuk hava geliyormuş gibi hissederiz. Üşürüz, rahatsız oluruz ve sıcaklığı arttırırız. Oda sıcaklığının artması ortamdaki nemin azalmasına neden olur. Bu da bağışıklık sistemimizi ve konforumuzu olumsuz etkiler. Evinizin dış cephesini yalıttığınızda ısıtma ihtiyacını azaltmış olursunuz. Bu da enerji tasarrufu yapmanızı sağlar. Bu sayede iç mekanlarda nem sağlıklı değerlerde kalır, ısıtma maliyetleri ve karbondioksit emisyonları önemli ölçüde azaltılır. Yüksek kaliteli bir ısı yalıtımı yapının içindeki ortam sıcaklığı üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Evlerin yaz aylarında serin, kış aylarında ise sıcak kalmasını sağlar. Ölçümler soğuk kış aylarında yalıtımsız evlerde duvarlar ile ortam arasındaki sıcaklık farkının 4 derece veya daha fazla olabileceğini, yalıtımlı evlerde ise bu farkın sadece 2 derece olduğunu gösteriyor. Bu, yalıtılmış binaların önemli ölçüde daha yüksek bir konfor seviyesini garanti ettiği anlamına geliyor. Ve yaz aylarında yalıtımlı evler iç mekanların aşırı ısınmasının önemli ölçüde önüne geçiyor. Baumit ısı yalıtım sistemleri hem evinizi hem de sizi korumak ve tüm yıl boyunca mükemmel iç mekan sıcaklığını garanti etmek için geliştirilmiştir. Aynı zamanda enerji maliyetlerini ve karbondioksit emisyonlarını da
ömür boyu önemli ölçüde azaltır. Sağlam ve doğru yapı malzemeleri seçerek sağlığınız için çok şey yapmış olursunuz. Kalın duvarlar iyi yalıtıldıklarında kış aylarında ısıyı iyi korur ve yaz aylarında iç mekanın serin kalmasını sağlarlar. Bunun sebebi duvarları, tavanları ve döşemeleri kalın odaların ısı tutma kapasitelerinin yüksek olmasıdır. Isıyı depolarlar, soğumaları çok daha uzun sürer ve aşırı ısınmaları çok daha yavaştır. Bu, iç ortam sıcaklığındaki artışların 6 saate kadar geciktiği anlamına gelir. Maksimum dış ve iç ortam sıcaklıkları arasındaki dalgalanmalar 6 ila 8 dereceye düşürülür. Bunun özellikle uyku ve rahatlama üzerinde olumlu bir etkisi vardır. Diğer bir avantaj da ses yalıtımıdır. Kalın duvarlar sesi daha iyi sönümler. Ölçümlerimiz betonarme ve kâgir yapılarda dışarıdan gelen gürültünün yarıya düştüğünü göstermektedir. Masif yapı yöntemleri iç mekandaki darbe gürültüsünü azaltır ve oda akustiğini iyileştirir. Mineral esaslı emisyonsuz yapı malzemeleri en iyi seçimdir. İç ortamı kirleticilerden arındırarak daha iyi bir hava kalitesi sağlar. Her gün yaklaşık 13,5 kilogram hava soluduğumuzu biliyor muydunuz? Bu, iyi bir iç mekan iklimi istememiz için çok yeterli bir sebeptir. Ve sağlıklı bir iç mekan iklimi için nem çok önemli bir rol oynar. %40 ile 60 arasındaki bağıl nem sağlıklı ve rahat kabul edilir. Ancak örneğin 4 kişilik bir aile gündelik yaşam aktiviteleri sonucunda her gün ortalama 5 litre su buharı oluşturur. Size iyi bir haberimiz var. İç mekanlarda doğru bir sıva sistemi kullanarak duvarların ortamdaki nemi düzenlemesini sağlayabilirsiniz. İyi bir mineral sıva sistemi ortamdaki fazla nemi emebilir ve ortamdaki nem düşük olduğunda ortama tekrar bırakabilir. Burada sıva kalınlığı da önemli bir rol oynar. 1,5 santimetrelik bir sıva katmanı en iyi maliyet fayda oranını sunar. Modern yapılar sağlıklı bir iç mekan iklimi için yapı malzemelerine daha fazla talepte bulunur. Çünkü yeni yapılarda eski yapı yöntemlerine göre dışarısı ile hava sirkülasyonu çok daha düşüktür. İç mekanı ısıtmanın bir sonucu olarak ortamdaki nem azalır. Mukoza zarlarımız kurur, bakteri ve virüslere karşı savunmasız hale geliriz. Bu, doğru yapı malzemelerini seçmeyi daha da önemli hale getirir. Mineral bazlı, nefes alabilen ve kirletici içermeyen olmaları gerekir. Peki tüm bunları nasıl biliyoruz? Baumit Viva Araştırma Parkı'nda verileri topluyor, ölçüyor ve analiz ediyoruz. Sonra duvarların bize ne anlattıklarını dinliyoruz ve biliyoruz ki eğer duvarlar konuşabilseydi Baumit'i tavsiye ederlerdi. Şimdi iç mekanda biz kendimizi konforlu ya da konforsuz hissediyoruz. Konforlu ya da konforsuz hissediyoruz ama neye göre bu hissiyata kapılıyoruz? Kabaca 7 tane faktör var bizi konforlu ya da konforsuz hissettiren. Sıcaklık, nem, küf, ses, emisyon, koku ve ışık. Evet, zaten bu 7'si de bizim biraz evvel anlattığımız Baumit Viva Park'ta ölçümlediğimiz, sensörler yardımıyla ölçümlediğimiz etmenler. Kesinlikle ve bunlardan biri var ki insan sağlığı için çok çok önemli sonuçlara neden oluyor. O da nem. Doğrudur. Aslında bu 7'si de çok önemli ama sağlık dediğimizdeki saatlerdir onu vurgulamaya gayret ediyoruz. Öne çıkan nem oluyor. Ve bunu uzmanlar uzun bir süredir dile getiriyorlar. Ve bu grafik de zaten bizim de belki de 4. bayi toplantısı üzerine durduğumuz, altını çizdiğimiz, daha sosyal medya paylaşımları, sunumlarımızda da bu veriyi paylaştık. Paylaşmaya da devam edeceğiz. Çünkü biz bu konuda bilincin arttırılmasının çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Arada gördüğümüz, bir kere daha vurgulayalım. Grafik aslında çok net ama arada gördüğümüz mavi alan 40-60 aralığı insan sağlığı için en önemli ve en doğru, en net bağıl nem oranı. Yani bu aralıkta mite'lar, alerjenler, küfler, mantarlar tutunamıyor. Tutunamadığı için de iç mekanlar daha sağlıklı oluyor. Bunlara ek olarak
çok daha önemlisi aslında bakteriler ve virüsler de tutunamıyor. Doğru. Onlar da tutunamıyor ve virüs deyince Peki ya koronavirüs? korona geliyor direkt aklımıza. Özellikle artık bu sene onunla yattık, onunla kalktık. Koronavirüs konusunda da aynı gene bu aralık konusunda uzmanların çok bazı vurguları oldu ve dediler ki bu aralıkta koronavirüs de tutunamıyor. Yani bir mekanda nem %40 ile 60 aralığındaysa Koronavirüsün de çok koronavirüsünde tutunamadığını uzmanlar dile getiriyor. evet. Şimdi bu noktada bizim bir çalışmamız vardı ki pandemiden çok uzun süre önce vardı. Gene Viva Park'ın kurulmasından sonra aslında ortaya çıkan ilk ürün grubumuzdu. Baumit klima, sağlıklı sıva ve boya sistemleri. Bu bir sıva, son kat kaplama ve boyadan oluşan bir iç cephe sistemi aslında. Nasıl çıktı Erdil Bey aslında bu sistem? Bu sistem de gene Ar-Ge Park'taki, Kesinlikle. Viva Park'taki o araştırmaların sonucunda daha sağlıklı vurgusunu ortaya koymak amacıyla çıkartılmış ürünler. Kesinlikle. Bu ürün grubunun çok önemli bir özelliği var. Eğer mekanımız bu ürün grubuyla sıvanır ve boyanırsa ve duvarlarda 1,5 santimlik bir kalınlıkta bu ürün grubundan bir şey elde edilirse, kütle elde edilirse, ortamın nemi %60'ın üzerine doğru çıkmaya başladıkça duvarlarımız ve tavanlarımız ortamdaki fazla nemi alıp ortamı tekrar %60'ın altına doğru düşürmeye çalışıyor. Ortamdaki nem %40'ın altına düşmeye başladığında Kurursa yani ortam kurursa. evet, bu sefer bünyesindeki nemi ortama tekrar verip yukarı çıkarmaya çalışıyor. Şimdi bununla ilgili bir deneyimiz var hatta. Klima sıvalarımız kireç esaslı sıvalar. Türkiye pazarında da aslında en çok kullanılan sıvalar alçı bazlı sıvalar. Evet. Şimdi iki üründe bizim ürünümüz. Soldaki gördüğünüz numune, soldaki gördüğünüz bu tarafta gördüğünüz numune alçı, bu tarafta gördüğünüzse klima, kireç esaslı sıvamız. Ne yaptık? Hassas terazilerin üzerine bu numuneleri koyduk. Bir fanus ortamı yarattık, kapalı bir ortam yarattık ve arkaya da suni bir su buharı cihazı koyduk. 3 saatte bekledik. Aynen 3 saatlik bir deney yaptık. Bitmek üzere. Tabii evet. bu 180 dakikanın yani 3 saatin sonunda hangisinin daha çok nem emdiğini vurgulamak ve göstermek istedik. Ve Kesinlikle sonucunda ve da geldik. 0.70 alçı sıvanın ağırlığı iken klima sıvanın ağırlığı 2.65 grama Neredeyse 4 ulaşmış misli. durumda. Evet, bu kadar nem emmiş o sürede. 3 katından daha fazla alçı sıvalara göre nem tutma kapasitesi var klima sıvaların. Evet. Atalay Bey, dilerseniz bambaşka bir mekana gidelim. Benim adıma sorun yok. Gidelim Erdil Bey. Şimdi bambaşka bir yere gelelim ve daha kaliteli, daha sağlıklı nefes alalım istedik. Süper oldu benim için de. Boğaz havası tertemiz, gün güzel, güneş havada. Bir de Eminönü'ne çok uzun zamandır böyle gelmemiştim. Hep arabayla geçiyorduk. Harika oldu. Hazır gelmişken bir balık ekmeğini yerim diye düşünüyorum ama Memnuniyetle. tek amacın senin o değil gibi geldi bana. Kesinlikle Atalay Bey. Şimdi sağlıklı yaşam alanlarından bahsettik. Şirket olarak, global olarak neler yaptığımızdan bahsettik. Viva Park'la ilgili çalışmalarımızdan bahsettik. Ve bu çalışmaların sonucunda 2021 itibariyle yepyeni bir ürün grubumuz var. Ionit adını verdiğimiz ve bu ürün grubumuz artık Avrupa ile aynı anda Türkiye'de. Birazdan Ionit'in diğer bileşenlerinden, diğer ürünlerinden de bahsedeceğiz ama öncelikle ana ürün olan Ionit Color'dan biraz bahsetmek isterim. Ionit Color her şeyden önce bir iç cephe boyası. Ionit Color'ın kullanıldığı mekanlarda daha temiz, daha ferah ve çok daha sağlıklı bir hava kalitesine ulaşılıyor. Daha temiz, daha ferah, daha sağlıklı.
Bunu ben tam net olarak anlayamadım. Böyle biraz daha açabilirsen sevinirim. Bu mekanlarda aktif bir şekilde negatif iyonlar artıyor bu boya sayesinde. Ondan dolayı da bu mekanların hava kalitesi daha Bu yükseliyor. negatif iyonları da herhalde ki ortamdaki o diğer partikülleri yakalayarak aşağı çekmesiyle sağlıyor diye düşünüyorum. İsterseniz, güzel oldu burada benden replik çaldığınız. Süper. Başka bir yerde bunu anlatalım. Peki, memnuniyetle. Hayda. Buraya mı getirdin Erdil Bey? Keşke haber verseydin. Yani klasik bir Erdil Dinçer sürprizi daha yaşıyoruz. Keşke bari üzerime ortama uygun bir şeyler alırdım. Bir tane takım elbise aldım. Islanıyorum, soğuk, üşüyorum. Değiştirelim Atalay Bey, Hadi geç değiştirelim, değil. Bence de değiştirelim. Tamam. Vallahi böyle süper oldu sanki Evet, ya. hiç fena olmadı. Vallahi gayet iyi. Risksiz en azından. Erdil Bey niye getirdin bizi ya? Şelalenin ortasına Mart ayında. Şimdi Atalay Bey, iyoniti anlatırken ilham kaynağına gelmemiz gerekiyordu. İlham kaynağını da anlatalım dedik. Onun için şelaleye geldik. Çünkü bu ürünümüzün çıkış noktası aslında şelalelerdeki bir etki. Negatif iyonlar. Negatif iyonların doğada en çok bulunduğu yer şelaleler. Çünkü negatif iyonlar en çok suyun bir yerden bir yere çarpma etkisiyle oluşuyor. Onun için o gördüğünüz şelalenin köpürdüğü alan aslında negatif iyonların doğaya yayıldığı alan. Şu anda burada böyle negatif iyonlar mı var? Kesinlikle. Sen biraz daha uzun anlatırsan benim riskli ama benim. Sen rahatsın, Tamam, bakıyorum. topluyorum hemen. Ben gayet Hemen tedirginim topluyorum. yani şu anda. Nefes kalitesi için müthiş bir ortamdayız. Ne oluyor? Suyun çarpma etkisiyle birlikte havaya negatif iyonlar saçılıyor ve bu iyonlar etraftaki tozlar, polenler, zararlı maddeler gibi uçucu pozitif yüklü şeyleri kendilerine çekiyorlar. Daha sonra hava moleküllerinden daha ağır hale geldikleri için de yere çökeliyorlar ve burada çok kaliteli bir nefes aldığımız çok kaliteli bir ortam oluşuyor. Peki bu enerjiden bahsettiğim bu duş aldıktan sonraki enerjide benzer bir şey mi? Kesinlikle evet. Duştaki ferahlama hissimizin nedenlerinden biri de buymuş aslında. Süper. Su çarptıkça duşta da negatif iyonlar oluşuyor. O zaman şimdi Baumit iyonit sistemiyle, iyonit boyalarıyla bu etkiyi iç mekanlara taşıyor. Kesinlikle iyonit color'la birlikte iç mekanlarda artık şelalenin olduğu doğa alanlarının etkisini alıyor olacağız ve daha yüksek nefes alma kalitesi olan mekanlar oluşacak. Süper, harika, harika. Dönelim Tamam, o zaman. Dönelim, aynen öyle. Zamanımızın %90'ını kapalı alanlarda geçiriyor ve çoğu zaman ormanda, dağlarda veya bir şelale yanında aldığımız temiz ve tazeleyici havaya özlem duyuyoruz. Acaba temiz, tazeleyici havanın gerçekte ne olduğunu biliyor muydunuz? Şelalelerin yakınında olduğu gibi yüksek konsantrasyonda doğal hava iyonlarına sahip havadır. Bu aktif iyonlar havadaki ince toz ve polene bağlanarak havayı doğal bir şekilde temizler. Doğadaki hava bu yüzden çok temiz ve sağlıklıdır. İç cephe boyasının bu ferahlatıcı etkiyi evlerinizde yeniden oluşturabileceğini biliyor muydunuz? İyonit Color iç cephe boyasının içindeki doğal mineraller, ortamdaki nemi doğal hava iyonlarına dönüştürür. Yüksek oranda artan aktif hava iyonları, evinizdeki ince toz ve polenden kaynaklı hava kirliliğini önemli ölçüde azaltır. Odanızdaki havayı daha temiz, daha ferah ve çok daha sağlıklı hale getirir. İyonit Color'ın bu olumlu etkileri bilimsel olarak doğrulanmış ve kanıtlanmıştır. Beton, sıvalı ve kuru duvarlar için İyonit Fino ve İyonit Finish ortamdaki nemi %40 ile 60 arasında optimum seviyede düzenlemek için en iyi yüzeyi sunar. İyonit bir sistem olarak uygulandığında mükemmel iç mekan iklimini yaratır. Doğada olmayı seviyoruz ama artık daha az özlüyoruz. Çünkü evimizde aldığımız her nefes bize bunu hatırlatıyor. Baumit, senin evin, senin duvarların, senin sağlığın. Erdil Bey, çok teşekkür ediyorum. Bu güzel Mart gününde Eminönü'ne gittik, balık ekmek yedik. Oradan bir de sürpriz yaptın, beni bir şelaleye götürdün. Güzel güzel ferahladık ve enerjik bir şekilde şimdi tekrar
konumuza dönebiliriz diye düşünüyorum. Sağlıklı nefeslerden sonra. Aynen öyle. Peki, bugün itibariyle İyonit ürün grubumuz satışa açıldı. Önümüzdeki günlerde arkamda gördüğünüz kutusuyla, hediye kutusuyla 5'er litrelik İyonit kalırları bayilerimize hediye ediyor olacağız. Eksiksiz tüm bayilerimize göndereceğiz ve 5 litreyle kabaca büyükçe bir odayı çok rahat boyayabilecekler ve zaten sloganda da dediğimiz gibi en sevdiklerinizin odasına İyonit yakışır diyoruz. O yüzden en sevdikleri kimse onun odasını bu özel boyayla boyamalarını tavsiye ediyoruz. Peki İyonit kalır dışında İyonit ürün grubunda hangi ürünler var? 2 ürünümüz daha var. Biri İyonit Fino, bir diğeri de İyonit Finish. Bu 2 üründe saten perdah sıvası ve derz dolgusu olarak kullanılıyor. Biri İyonit Fino toz versiyonu, İyonit Finish ise macun formu aynı ürünün. İyonit Finish macun olduğundan dolayı daha da nitelikli, daha pürüzsüz son kat için daha çok tercih edilebilecek bir ürün. Bu ürün ne dedik? Derz dolgusu ve saten perdahta kullanılıyor. Peki ne özellik katıyor, ne farkı var? Hatırlarsanız Atalay Bey, klima, sağlıklı sıva ve boya sistemleri ürün grubumuzu lanse ettikten sonra sıklıkla şu soruyu aldık. Peki duvarlarımız alçı levhalardan oluşmuşsa ne yapacağız, nasıl kullanabiliriz bu ürünü diye. Şimdi İyonit işte tam da buna yanıt veriyor. Eğer alçı levha kuru duvarlardan sonra derz dolgusunu ve saten perdahını İyonit Fino ya da Finish'le yaparsak kuru duvarlarımız da artık %40, %60 nem dengesine çalışır hale geliyor ve bir nevi az önce klima sistemde anlattığımız özellik kuru duvarlara da gelmiş oluyor. Yani o zaman şöyle diyebilir miyiz biraz net ifade etmek gerekirse? Klima ürünleriyle yeni projelerde, peki bu ürünümüzde yani İyonit sistemimizle de renovasyon projelerinde daha ön plana çıkabilecek mi Baumit'in ürünleri? Kesinlikle. Alçı levha sistemler dışında da özellikle renovasyonda dediğiniz gibi ev sıvalıysa yeniden mi sıvayacağız klima sıvayla? Hayır, tabii ki değil. Evde daha önceden alçı sıva yapılmış olabilir, çimento sıva yapılmış olabilir. Direkt üzerine uygulayacağız. Direkt üzerine Fino ya da Finish'le tercih ettiğimiz biriyle saten perdahını yenileyerekten o duvarlarımızda nispeten %40, %60 nem dengesine çalışır hale getirebileceğiz artık. Peki zaten bununla ilgili de çok farklı videolarımız var ve önümüzdeki dönemde YouTube kanalımızda bu videoları göreceksiniz. Ancak bir tanesini, ki en çok telaffuzunu ettiğimiz alçı levha üzerine uygulamayı hep birlikte bir görelim isterseniz. Sağlıklı yaşam alanlarından bu kadar bahsetmişken önemli bir bilgilendirme de yapmak istiyoruz. Nitelikli proje, nitelikli mimari dedik, eğitim dedik, bilinç arttırmak dedik ve tüm bunları bir şemsiye altında toplamaya ve açıklamasını, bilgilendirmesini 5 Nisan tarihinde yapacağımız bir
mimarlık yarışması altında toplamayı arzu ettik. Türkiye'deki mimarlık fakülteleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki mimarlık fakülteleri bu yarışmada katılacaklar ve geleceğin meslektaşlarımıza, gelecekteki meslektaşlarımıza, benim de bizzat meslektaşlarıma çok önemli bir fırsat sunuyor olacağız. Evet, yarışmanın jüri üyelerini de tanıyalım dilerseniz. Sayın Adnan Aksu, Sayın Andakman, Sayın Dürrin Süer, Sayın Nevzat Sayın ve Sayın Semra Uygur yarışmamızın jüri üyeliğini üstlenmiş durumdalar. Kendilerine de çok teşekkür ediyoruz şimdiden. Evet, çok değerli mimarlarımızdan sonra biraz daha ödüllerden söz edelim istiyoruz. Bu yarışmamızın birincilik, ikincilik, üçüncülük ve mansiyon ödülleri olacak. Birincilik ödülü 6.000 TL ve 3 gece 4 gün Viyana ve Baumit Viva Park, yani Baumit'in Ar-Ge Parkı gezisi olacak. Ki bir mimarlık öğrencisi için çok değerli olsa gerek. Kesinlikle gittikten sonra bunun ne büyük bir tecrübe olduğunu orada bizzat gözlemleyecekler. Gerçekten şimdiden birinci olacak projeyi de, sahibini de kutlamak lazım bu güzel ödül için. İkincilik ödülümüz 4.000 lira, üçüncülük ödülümüz 2.000 lira ve 3 tane de eşdeğer mansiyon ödülümüz olacak 1.000 liralık. Evet, 5 Nisan'da bunun duyurusunu resmi olarak yapıyor. Evet, lütfen takipçisi olalım. Gerçekten özel, farklı ve heyecan verici bir yarışma bizleri bekliyor. Şimdi bir sağlık konusundan biraz da dünyamız için sağlık kavramına doğru geçelim. Çünkü Birleşmiş Milletler diyordu ki pandemiden hemen önce dünyanın önündeki en büyük problem küresel ısınma ve iklim değişikliği. Bugün pandemiyi birinci sıraya aldılar. Bu ikinci sırada ama pandemi geçici bir şey. Yeniden bu problemle pandemi sonrasında da yüz yüze kalacağız. Erdil Bey, bu görselde bile kendine pozitif ayrımcılık yapmışsın. Kendini atmışsın yeşil tarafa, beni atmışsın gene kurak tarafa. Diyecek Vallahi, bir şey yok. Güzel ayarlanmış, güzel tezgah, güzel tezgah. Tebrik ediyorum. Güzelliği diyelim Atalay Bey. Evet. Peki temelde nereden çıkıyor bu küresel ısınma konusu ve iklim değişikliği konusu? Biraz ona bakalım. Evet, bugün 2020 yılını tamamlayıp 2021'e girdik. Yaklaşık 7.7 milyar, 8 milyara yaklaşan bir dünya nüfusu var. Ve sadece 30 sene içinde aşağı yukarı 10 milyara yakın bir insan nüfusu olacak. Bugün yaşadığımız aynı dünyada. Ve tabii ki bunun sonucu ve 1900'lerin başında başladığımız sanayi dönemi 150 bin yıllık ısınmayı sadece son 150 yılda yaptığımızı bizlere maalesef suratımıza bir tokat gibi çarpıyor. Yani kalabalığız, kalabalıklaşıyoruz. Kalabalıklaştıkça daha fazla tüketiyoruz. Daha fazla tüketmek için daha fazla üretiyoruz. Üretim neyi gerektiriyor? Enerjiyi. Enerjinin de bir atığı var ve atmosfere kabaca sera etkisi yapacak gazları salıyoruz. Sera etkisi yapacak gazlarla birlikte güneşten gelen ışınlar yerküremize çarpıyor. Geri dönmesi ve atmosferden çıkması gerekirken çıkamıyor. Aynı seralarda olduğu gibi ve bir kısmı tekrar yerküreye geri dönüyor. Ve bu da zaten ekstra ısınma demek. Yaratıyor. Peki mesela İstanbul'un ortalama sıcaklığı 14,5 dereceymiş. Ama bir yıllık sadece ortalama 2019'da sıcaklığı sadece 2019'da İstanbul'un ortalama sıcaklığı 3,2 derece artmış. Evet, yani aşağı yukarı 14-15 derece olan ortalama sıcaklık %20 oranında artmış sadece bir yılda. Evet. Peki o ısınmalar ne sonuçlar doğuruyor? Bunları hepimiz yaşadık. 45 yaşındayım. 40 yaşıma kadar 1-2 kere dolu görmüş bir insanken son 4-5 yılda hayatımızın neredeyse her senesinde 1 kere 2 kere ciddi dolularla ve defalarca sel felaketleriyle karşılaştık. Peki ne oluyor? Kuraklık artıyor ve bu ısınma
bize önümüzdeki yıllarda ciddi kuraklıklar olarak dönecek diye uzmanlar endişe ediyor. Isı dalgaları artıyor, sıcaklıklar yükseliyor, su kaynakları maalesef hızlıca tükeniyor. Deniz seviyeleri hiç olmadığı kadar yükseliyor, buharlaşma artıyor, tarım alanları ciddi miktarda zarar görüyor ve afet seviyesinde hava olayları biraz evvel de söylediğim gibi çok daha sık görülüyor. Salgın hastalıkların çeşidi de çok ciddi şekilde artmış durumda. Çok enteresan bir konu bu Atalay Bey. Ne oluyor? Yerküre ısındıkça buzullarda çözülme başlıyor ve binlerce yıl önce donmuş olan buzullardan Hapsolmuş virüsler tekrar antik çağlardaki hapsolmuş virüsler, daha tanımadığımız, vücudumuzun tanışmadığı virüsler ortaya çıkmaya başlıyor. Aslında baktığımızda çok fazla etkiyle karşılaşıyoruz ama sizin de dediğiniz gibi dolu örneğinde, sel örneğinde verdiğiniz gibi esasında bizim günlük hayatımız içinde en çok dikkatimizi çeken tarafı olağanüstü hava olayları, olağanüstü meteoroloji olayları ve bu grafikte de görüldüğü üzere özellikle 2000 ve sonrasında muazzam bir artış var. Bu her şeyi gösteriyor. Her yıl daha fazla problemle, daha fazla olağan dışı hava olayıyla karşılaşır durumdayız. Şimdi aynı yıla başlarken, toplantıya başlarken geçen yıl ne oldu demiştik. Şimdi de geçen yılın öne çıkan olağan dışı hava olayları neydi? Onu bir Onlara almanak bakalım. şeklinde beraber bakalım. Evet. Van'da peş peşe 2 çığ faciası yaşandı. Gece yarısı içindeki yolcularla birlikte çığ altında kalan minibüsü aramaya giden ekibin üstüne de çığ düştü. İlk faciada 5, ikincisinde 33 canımızı kaybettik. Meteoroloji uyardı, hatta turuncu alarm verdi. Mayıs ayında yıllar önce görülen sıcaklıklar yaşandı. Rekor üstüne rekor kırıldı. Hissedilen sıcaklık 50 dereceye ulaştı. İş yerlerini yerle bir eden afet maalesef 5'te canımızı aldı. Ekipler selde kaybolan 11 kişiyi bulmaya çalışıyor. Bangladeş'te muson yağmurlarının yol açtığı sellerde onlarca kişi yaşamını yitirdi. Ülkede son 100 yılın en büyük sel felaketi yaşandı. Evet, yani 2020 yılında Suudi Arabistan'a bile kar yağmış ki bu da çok net gösteriyor. Bu küresel ısınma, bu tip iklim değişikliklerini eğer önlem alınmazsa önümüzdeki yıllarda çok daha fazla karşımıza çıkaracak gibi. Evet, iklim değişikliğinin ana nedeni fazla enerji tüketimi dedik. Peki enerji tüketimi nerelerde gerçekleşiyor? Hayır, bir enerji olayı, enerji konusu aslında gerçekten çok apayrı ele alınması gereken, özellikle ülkemiz için. Çünkü biz tükettiğimiz enerjinin çok büyük bir kısmını ithal ediyoruz. Dolayısıyla
ne kadar az enerji tüketirsek ithal edeceğimiz enerji oranı da azalacak ve cari açık konusunda her geçen gün daha iyiye giden bir ekonomimiz olacak. Peki genelde bilinen bir şey var. Sanayide en çok enerji sanayide tüketilir. Hayır. Aslında 2020'de 2020 yılında en çok enerjiyi biz binalarda tükettik. Ve %33 gibi bir oran ki bu. Bunun da kabaca yalıtımsız binalarda %80'ini ısıtma ve soğutmaya harcamış durumdayız. Yani kabaca şöyle diyebiliriz. Bir binada, oturduğumuz bir dairede her şeyi kapatsak, elektriği, televizyonu, buzdolabını sadece %20 tasarruf edebilirken doğru bir yalıtımla, doğru bir kabuk yalıtımıyla %80'e yakın tasarruf etme imkanımız var. Ve çok enteresan bir şey var. Elektrikli aletlerde aslında ciddi bir farkındalığımız oldu Atalay Bey son yıllarda özellikle. Artık tasarruflu ampuller kullanıyoruz, beyaz eşya alırken enerji sınıfına bakıyoruz, daha az enerji harcayan ürünler tercih ediyoruz. Bu bilinç oturmaya başladı ciddi anlamda. Ama Happy Top'u %20'si için. Evet, Geri kalan %80'i ise ısıtma soğutma için ve sadece yalıtımla bunu düşürebiliriz. Ve aslında nasıl buzdolabı alırken ciddi sorgulamalar yapıyoruz. Ütü alırken bile enerji tüketimini sorguluyoruz. Enerji kimlik belgesine bakıyoruz. Ama içinde oturacağımız, yıllar geçireceğimiz evimizi alırken bu sorgulamayı yapmıyoruz. Ama gitgide bu konuda da bilinç farklılaşıyor ve güzel bir seviyeye geliyor. Ve artık insanlar daha az enerji tüketebilecekleri bir konut arayışındalar ve bunu da zaten ısı yalıtımı önemli ölçüde yerine getiriyor. Doğru bir ısı yalıtımıyla %50'ye varan tasarruf oranı mümkün. Peki, mantolamayı kaç santim yaparsak kurtarır? En çok karşılaştığımız sorulardan biri. Ve bunda da genellikle referans Ayşe teyze, Ahmet amca ve Yan komşular. apartman. Komşular. Kesinlikle. Ve yaklaşımımız şu yönde, mesela şartnameye göre oradaki hesaplama yapılıyor 5 santim. 6 santim şartnameyi ya da regülasyonları kurtarıyor. Ama hep daha düşüğünü yapsak kurtarmaz mı sorusuyla karşılaşıyoruz. Birazdan verelim yanıtını. Önce şuna bakalım isterseniz. Şimdi Türkiye'de durum ne, Avrupa'da durum ne? Mesela Ankara ile aynı iklim kuşağında olan Avrupa'da Viyana gibi, Paris gibi, Londra gibi şehirler aynı iklim kuşağında. Ankara'da kabaca 5 santim kalınlıklar kullanılırken bu şehirlerde bu kalınlık 14 santimden başlıyor. Yalıtım Ortalama. plakası kalınlığı. Evet. Aynı şekilde İstanbul'da yalıtım plakası kalınlıkları 4 santimken aynı iklim kuşağında olan Avrupa şehirlerinden Madrid, Floransa ve Selanik'te 12 santimden başlıyor kalınlıklar. Dolayısıyla iş aslında şartnamelere göre bir şeyi yapmak değil, doğruya doğru yönelmek. Şartname bize neyi veriyor? Minimumu veriyor. Minimum şu kadar yapmalısın diyor. Aslında Erdil Bey burada bizim gibi üretici firmalara da çok önemli roller ve sorumluluklar düşüyor. Biz bunu defalarca anlatmaya gayret ediyoruz. Devam da edeceğiz. Bu bitmeyecek bir macera çünkü. Ama burada şunu çok net vurgulamak lazım ve bir kez daha altını kalın bir kalemle çizmek istiyorum. 5 santim olan bir mantolama sistemini 10 santime çıkardığınızda ödeyeceğiniz ücret 2 katına çıkmıyor. Burada %75'e yakın bir kısmı işçilik ve mantolamanın diğer bileşenleri, ki bu 5 santimde de 10 santimde de 2 santimde de hep aynı bileşenler, ama sadece %25 bir fark ödeyerek tasarruf oranınızı, tasarruf yüzdenizi 2 misline çıkarmanız gayet mümkün. Böyle baktığımızda aslında mantolamanın temeline inmiş oluyoruz. Yani neden mantolama yaptırıyoruz? Daha az para ödemek için mi? Evet, ama bu bir sonuç. Nereden çıkmış bu konu? Fazla enerji harcıyoruz. Gelecek nesillere emanet aldığımız dünyayı doğru bir şekilde emanet edebilmek için,
doğru bir şekilde bırakabilmek için bir sorumluluğumuz var ve onun için daha az enerji harcamamız lazım. Onun için binalarımıza ısı yalıtımı yapmamız lazım. Ve gene söylediğimiz gibi enerji hayatımızda bugün çok önemli bir sorun, ülkemizde daha da önemli bir sorun ve bu artık kişisel hane ekonomisinin de dışarına taşıp milli bir sorun haline gelmiş durumda. O yüzden hepimizin elini taşın altına koyması ciddi oranda gerekiyor. Evet, ne demiştik güne başlarken? Avrupa'nın mantolama devi Baumit demiştik. Tıpkı ona yakışan gibi en geniş ürün portföyü, en geniş hizmet paketi Baumit'te. Bizimle birlikte, bayilerimizle birlikte Türkiye pazarıyla buluşuyor. Ve 30 yıl garanti veren de sektörün açık ara kendi ürettiği ürününe, sistemine en çok güvenen firması olduğumuzun da kanıtı. Baumit Open ısı yalıtım sistemi hem diğer sistemlere göre aynı yalıtımı sağlarken 20 kat yapılara daha fazla nefes alıyor. Daha fazla nefes aldırıyor ve binalar içinde daha sağlıklı bir ortam oluşturuyor. Bununla birlikte de müşterilerimize 30 yıla varan garanti sunmuş oluyor. Şimdi başka bir yere gidelim. İş sadece ürünü üretmek, satmak, ticaret yapmak, para kazanmak değil. Bizim ana işimiz, şirket olarak ana işimiz ısı yalıtımı ve enerji verimliliği. Ana işimizin olduğu yerde de bunun sorumluluğunu 360 derece almamız gerekiyor ve bunun için de az önce hassas noktalarımızdan biri eğitim ve bilinçlendirme demiştik. 2 yıl önce bir yolculuğa çıktık. Evet, sen bizi 2019 yılının bayi toplantısına götürüyorsun. Evet, orada bir basit soruyla başlayan bir konu çok farklı bir yere evrildi ve hakikaten herkesin sahiplendiği çok önemli bir proje, Geleceğimizi Mantoluyoruz projesi oldu. Ve bu projeyi biz kurumsal sosyal sorumluluğumuz olarak sahiplendik. İlk gününden bugüne hızlıca neler oldu? Bir video ile bakalım, sonra devam edelim. Geleceğimizi mantoluyoruz. Benim de belki de iş hayatımda karşılaştığım, yaşadığım, bir nebze olsa da paydaşı olduğum çok önemli bir proje. Geleceğimizi mantoluyoruz. Hakikaten adından da anlaşıldığı gibi geleceğimize bir imza atmak. Geleceğimizi mantoluyoruz. Hep birlikte, bayilerimizle birlikte, paydaşlarımızla birlikte, şirketimizin çalışanlarıyla birlikte bir şeyi başarabilmek. Geleceğimizi mantoluyoruz. Gerçekten boğaz düğümlenircesine çocuklara uzanabilmek, onların gözündeki kıvılcımı görebilmek. Dolayısıyla o çocukların tabii bu küçük hediyeleri aldığında yüzlerinde oluşan o mutluluk ve aslında o buruk mutluluk, onu da görüyorsunuz esasına baktığınız zaman. Bu tabii beni inanılmaz etkiliyor. Ve ertesi gün burada yaşanan havayı keşke güvenlik kameralarımızdan görebilseydiniz. Her çocuğun üstünde sıcacık bir mont, her çocuk mutlu, sevinçli ve hiçbirinin birbirinden farkı olmayan bir sürü çocuk sevinçle geldi. Yani aktif katılım sürecinde de o çocukların gözlerindeki ışığı görünce çok fazlasıyla yaşadığımızı düşünüyorum. Keşke herkes orada olabilseydi. Yani bu Baumit ailesiyle birlikte hareket edip o yardıma eşlik eden diğer bayi arkadaşlarımız da keşke onlar da olsalardı. O enerjiyi görselerdi. Her şey çok güzeldi. Geleceğimizi mantoluyoruz bir mont bağışı projesi olarak algılandı ama mont bağışı konusu içindeki sadece bayilerimizle bir araya geldiğimiz, birlik olduğumuz, el uzattığımız bu projenin sadece bir aşaması, bir parçası. Esas konu gelecek nesillerin küresel ısınma, iklim değişikliği, enerji verimliliği konusunda bilinçlendirilmesiydi. ...2019 yılı bayi toplantısıydı. Orada yapılan sunumlarda bir basit bir soru sormuştu aslında. Bir çocuk yanınıza gelip üşüdüğünü söylerse üzerinizdeki montu verir misiniz denmişti.
Tabii etkileyici bir soru. Hepimiz çok etkilendik. Bayi toplantısının sonlarına doğru proje açıklandı. İhtiyacı olan ülkenin birçok yerindeki okullara, çocuklara geleceğimizi mantoluyoruz projesi kapsamında montlar götürecektik. Tanışmamız bu şekilde oldu. Bizler bir tane sorumluluğumuz var aslında insan olarak. Üzerinde yaşadığımız yer küreyi teslim aldığımız gibi teslim etmek. Aslında buradan çıktı geleceğimizi mantoluyoruz projesi. Bir tane konu vardı. Bir farkındalık yaratmak, toplumun her kesimine bir farkındalık yaratmak ama esasında gelecek nesillere bir farkındalık yaratmaktı. Bu projeyle aslında bence iki temel noktada bir sonuç ortaya çıkıyor. Birincisi her şeyden de önemlisi belki o çocukların mutluluğu. Böyle küçük bir hediyede bile onların gözlerindeki ışığı görebilmek gerçekten çok değerli. İkinci kısmı ise bu bir sonuçta bir eğitimin parçası olan bir proje aslına bakarsanız. İşin en temel noktası gelecekte böyle bir bilinci oluşturabilmek. Yani bu anlamıyla geleceği mantoluyoruz. Tanımını çok başarılı buluyorum. Yani çocukların hayallerini değiştiriyor bence her şeyden önce. Yani belki hayallerinde olan yeni bir monta sahip oluyorlar. Ya da işte hayallerinde olmayan ama hiç bilmediği insanların onlara el uzatmasını görüyorlar. Bunlar belki ileriye dönük hayallerini değiştiriyor olabilir. Bu geleceğimizi mantoluyoruz da beni etkileyen şey şu olmuştu. Proje ortaklarımız, temsilcilerimiz, bayilerimiz ve herkes sanki bu projenin en altta kalan çalışanı gibi çalıştılar. İşte montlarımız geldi, kendileri indirdiler. Montlarımız dağıtılacak, kendileri dağıttılar. Çocukların gözlerindeki o mutluluğu, o sevinci onların gözünde gördük biz aslında. Beni etkileyen en büyük şey bu olmuştu. İsteselerdi sadece görevlendirecekleri 2 kişi bu işi yapabilirdi ama onların kendileri gelip bu işi yapmaları, o çocukları kendileri giydirmeleri, o mutluluğu kendileri tatmaları, bizlerle de tanışıp bu mütevazi ortamda birbirlerine ve çocuklara verdikleri değeri göstermeleri bizi çok mutlu etti. Bir tanesi Elazığ'da. Çok güzel bir kız çocuğuydu. Böyle ışıl ışıl gözleri. Nereden bana geldi, neden bana geldi onu da bilmiyorum. Elinde torbası geldi ve kulağıma iyi ki geldiniz dedi. Ben o sahneyi herhalde hayatım boyunca unutmayacağım. O zaman dedik ki iyi bir şey yaptık. Aslında şöyle, bu tarz böyle sosyal sorumluluk projeleri genel anlamda insanların hem bireysel olarak kendisini iyi hissetmesini sağlıyor hem de topluma bence çok güzel bir enerji yayıyor. Ama çocuklarla yapılan sosyal sorumluluk projeleri enerjiden daha fazlasını yayıyor. Birincisi bilinç yaratıyor insanda. Hem yetişkine çocuğa bir şey öğretmek çok iyi hissettiriyor ve bence bir şeyler öğretiyor. Hem de çocuklara bir şey öğretmek az önce söylediğim gibi kesinlikle geleceği değiştirmenin en büyük adımı olabilir. O yüzden ben sosyal sorumluluk projelerinin tamamında bir yerlerinde çocukların yer alması taraftarıyım. Çünkü her zaman çocuklardan gelen fikirler çok daha uçsuz bucaksız, sınırsız ve daha yaratıcı olduğunu düşünüyorum. O yüzden destekliyorum bütün kalbimle. Hiç unutmuyorum. Elazığ'a gittik depremden sonra. İlk girdiğimiz okulda daha hiçbir diyalog yaşamadan, hiç kimseyle temas bile kurmadan karşıda kocaman bir söz vardı. O karşıladı bizi. Söz diyordu ki, vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır. Biz gerçekten kocaman bir aile olmuşuz. Bu videoyla bir kere daha anlamış oldum. Değerli bayilerimiz, çok değerli okul müdürümüzün de paylaşımları beni gerçekten duygulandırdı ve hakikaten bir kere daha videoda da söylemiş olduğum gibi iyi ki yapmışız, iyi ki bu işe vesile olmuşuz dedim. Kesinlikle. Evet, bu projenin başka
adımları da vardı. Geçen yıl bayi toplantımızda demiştik ki bir kitaba çalışıyoruz. Bu kitap şu anda hazır. Uzun süredir hazır aslında. İlköğretim seviyesindeki çocuklarımıza gene farkındalık yaratmak için küresel ısınma, iklim değişikliği, enerji verimliliği ve bunun içinde ısı yalıtımının yeriyle ilgili farkındalık yaratmak için Ali Baba ile Enerjim Verimli, Geleceğim Güvenli adlı kitabı oluşturduk. Ama maalesef pandemiden dolayı, eğitimde olan aksaklıklardan dolayı bu kitabın dağıtımını biraz beklettik. Okulların yeniden sağlıklı bir şekilde açılmasıyla birlikte ulaştırabildiğimiz kadar fazlaca ilköğretim çağındaki çocuğumuza bu kitapları da ulaştırıyor olacağız. Bir diğer ayağı da bu projenin... Bu sefer büyüklere. Bu sefer büyüklere. Evet. Geleceğimizi mantoluyoruz.com web sitemiz. Bu web sitemizde de kabaca küresel ısınma ve iklim değişikliği ile ilgili birçok kavramı ve neyin ne olduğunu büyüklere anlattığımız bir farkındalık sitesi oldu. Ve gördüğümüz üzere 2019'da başladığımız bu geleceğimizi mantoluyoruz yolu günden güne oldukça büyümüş durumda ve bu büyüklüğe gelmesi ve daha da büyüyeceğini görmüş olmamız esasında bizim gibi ticari bir işletmeye bir de sivil toplum tarafında gönüllü bir partner ihtiyacı doğurdu. Evet, burada gönüllü bir partner deyince, sivil toplum kuruluşu deyince bugün itibariyle Türkiye'nin en aktif, en sevilen, en çok takip edilen ve gerçekten çok belki özel en etkili sivil toplum kuruluşu olan Ahbap platformuyla bu projemiz bir birliktelik, bir evlilik yaptı ve umuyorum çok güzel yerlere, çok güzel noktalara ulaşacağımız bir süreç olacak bu değerli platformla birlikte. Evet, ben kendi adıma bir özel teşekkür daha etmek istiyorum aslında. Biz 2019 yılında bir basit kıvılcım çaktık. Kendimizce bir yola girmek istedik. Farklı bir şey yapalım istedik. Fakat o kıvılcımı altını harlayan, altına odun atan, bu işi bugünlere getiren o kadar kocaman yürekli insanlar vardı ki etrafımızda. Buna özellikle bir kere daha buradan teşekkür etmek istiyorum. Tüm Baumit Türkiye ailesinin paydaşlarına, değerli bayilerine, bu süreci emek veren Baumit Türkiye çalışanlarına ben kocaman teşekkür ediyorum. Ve bir teşekkür daha var aslında. Birisi daha teşekkür ediyor. Onu da izleyelim, ondan sonra devam edelim. Sevgili Baumit Yapı Malzemeleri, yaptığınız bu destek çok anlamlı. Bu kadar mont çocuklarımıza ulaştığı an hep beraber sizin şarkınızı söyleteceğiz. Çok teşekkürler. Evet, Ahbap platformunun kurucusu ve yönetim kurulu başkanı, çok sevilen sanatçı Haluk Levent de sizlere özel olarak teşekkür ediyor. Umuyorum önümüzdeki dönem çok daha farklı bir süreç yaşayacağız. Gene onlarla beraber. bayilerimizin de desteğiyle ve Ahbap platformu birlikteliğiyle. Evet. Bu senede gene her zaman olduğu gibi o kocaman yürekli desteklerini de bekliyor olacağız. Buradan artık biraz da ekonomiye doğru yol alalım. Aslında ekonomiye girdik, biz konuşmalarımızda anlattık ama bu işi bir profesyonelinden dinleyelim. 2020 yılında pandeminin hayatımıza girmesiyle birlikte sosyal medya platformlarında çok ciddi toplantılar, farklı toplantılar, artık online paylaşımlar oldu, online sunumlar oldu ve online sunumların tartışmasız en önemli isimlerinden birisi olan birini buraya davet etmek istiyorum ve onun o eşsiz anlatımıyla, onun o akıcı sunumuyla dünyamızda, Türkiye'de neler oluyor dinlemek istiyorum. Evet, Profesör Doktor Emre Alkin. Lütfen buyurun hocam.
Evet, değerli hocam hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim üstadım. Artık yeni trend tokalaşmak yerine böyle hakkımız da hayırlısı bu. hepimiz için, hepimiz için. Evet, değerli misafirler, bildiğiniz üzere 2018 yılıydı. Bayi toplantımızda gene çok değerli hocam Emre Alkin'i misafir etmiştik ve hiç unutmuyorum, değerli bayilerimizin de unutmadığına eminim. İlk 6 ayın çok sorunsuz olacağını ama ikinci 6 ayın bazı sıkıntıları beraberinde getireceğini orada söylemişti. O zaman kimse anlamadı ne olabilir ikinci 6 ay diye ama hakikaten ikinci 6 aydan itibaren 2018 yılında bazı şeyler maalesef biraz olumsuz olarak değişti ve bugünleri gördük. 2020 yılda hocam herhalde okul tabiriyle hiç çalışmadığımız yerden gelen çok zor, çok farklı, çok değişik, deneyimlemediğimiz bir dönem oldu. Şimdi sizden biraz 2020'nin özetini, 2021'de dünyamızı neler bekliyor ve tabii ki biraz da kendimize bakmamız lazım. Türkiye'yi neler bekliyor? Bunları da keyifle duymak isteriz. Gerçekten herkes çok merak ediyor söyleyeceklerinizi. Ben de bir satışçı olarak bir ek yapmak istiyorum izninizle. Tabii ki hocamın bir de Verim Der kimliği var. Verim Elbette. Der Başkanı kimliği var. Onun için buraya da değerli üstadım değinirse çok memnun oluruz. Efendim başımın üstüne Baumit Estağfurullah. ailesine amadeyiz. Çok teşekkür ederiz hocam. Bir de son olarak çok merak ediliyor. Herkes de soruyor. Bugün de böyle çok kişi yazmış. Döviz ne olacak, altın ne olacak? Hocam siz söylediniz. Bitcoin Döviz ne olacak, altın ne olacak? Bir de çok merak edenler var. Bitcoin ne olacak? Oradan da böyle bize biraz bahsederseniz çok seviniriz. Elbette. Saygılar, sahne sizin hocam. Saygı sevgi bizden efendim, sağ olun. Çok teşekkür. Sağ olun. Merhabalar Baumit ailesi. Efendim bendeniz Emre Alkin. Bugün size biraz dünya ve Türkiye ekonomisini anlatacağım. Bu kocaman aileye ilk önce sevgilerimi sunuyorum. Eğer sizler olmasaydınız bugün biz evlerimizde sağlıklı bir şekilde yaşayamayacaktık. Efendim ben biliyorsunuz aynı zamanda Binalarda Enerji Verimliliği Derneği Başkanlığı yapıyorum. Önemli bir görev. Bu görevde yapmaya çalıştığım şey basit. Binalarda biz epey enerji tüketiyoruz ve tükettiğimiz enerjinin önemli bir kısmını da boşa sarf ediyoruz. O yüzden sizin gibi kıymetli aile, kıymetli iş ortakları çok önemli. Çünkü Türkiye'nin enerji verimliliğine kavuşması lazım. Niye bunu söylüyorum? Efendim bizim dış ticaret açığımızın önemli bir kısmı enerji. Dolayısıyla sağlığımıza dikkat etmek için çok önemli. Baumit olarak yaptığınız işe çok kıymet veriyorum. Çünkü bir odadan diğer odaya veya binanın herhangi bir yerinde çok yakın mesafelerde derecelerin birbirinden farklı olması bile insanları hasta ediyor. Biliyor muydunuz bunu? Çok enteresan. Kendi üniversitemdeki tıp fakültesi öğretim üyelerinin yaptığı araştırma bu. Dolayısıyla sizin yaptığınız işler sağlıklı kalmamıza yol açıyor. 2, enerjiyi verimli şekilde kullanmamıza. Şimdi efendim işin gerçeğine gelelim. Bu pandemiyle beraber biraz aklımız başımıza geldi. Ben çok iyi hatırlıyorum pandeminin başında şunu söylüyorlardı. Ya insanlar ne olacak? Nezle gripten bu kadar ölüyor. Hiç alakası yok. Bakın 2018 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde 61 bin kişi nezleden, gripten ölmüş. Covid'den bir yılda 501 bin kişi ölmüş. Nerede nezle, grip? O yüzden Türkiye'de maalesef en çok maruz kaldığımız şey palavra haber olduğu için bu palavra haberi de ben size daha en başta bunun yanlış olduğunu, bunun palavra olduğunu anlatmak istedim. Efendim merak etmeyin. Kötü bir seneyi geride bıraktık. Ama 2018, 2019, 2020 çok iyi seneler değildi. Yani pandemiden önce de dünya dikensiz bir gül bahçesi değildi. Onu kabul ediyorum. Ama 2021 ve 2022'de gördüğünüz gibi OECD beklentileri, yani dünyanın en önemli ekonomik örgütünün beklentileri gördüğünüz gibi Türkiye ile beraber herkesi yukarıya doğru taşıyor. Bu ne demek? Cirolar büyüyecek. Ama bizim kârı büyütmemiz lazım. Dolayısıyla ciroları büyütürken, kârı büyütürken aklı başında hareketler yapacağız. Ben size biraz bunlardan bahsetmeye çalışacağım. Efendim, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, Birleşik Krallık ve Çin ve Türkiye, buna da ekleyeyim. Hepimiz aslında devlet olarak ekonomiye destek vermeye çalışıyoruz. Mesela Amerika Birleşik Devletleri doğrudan insanların cebine para koyuyor. Avrupa bölgesi bunu çok abartmış vaziyette. İngilizler de bunu yapıyor. Mesela Çin yapmıyor. Çin diyor ki bana ne, ben ne vereyim insanların cebine para? Ben diyor doğrudan mali destek vereceğim. Doğrudan Merkez Bankası desteği vereceğim. İyi olur. Bizde de aynı şey. Bizde de 500 milyar lira civarında bir destek verildi. Fakat bu destek zannetmeyin cebe para konuldu diye. İşte vergi avantajları tanındı, vergiler ertelendi, krediler verildi vesaire. Herkes kendi gücü doğrultusunda bir şeyler yapmaya devam ediyor. Niye bunu anlatıyorum? Çünkü 2020'de hatırlar mısınız? Oldukça berbat, özellikle Türkiye ile alakalı çok kötü ekonomik tahminlerde bulunmuştu OECD. Ne oldu?
Hani tükürdüğünü yaladı demeyeceğim ama kusura bakmayın. Yani ne %4,5 daraldık, ne %3,5 daraldık. Ben hatta saygıdeğer, ondan sonra CEO'muz gayet iyi biliyor. Ben kendisine söyledim ya, imkansız bizim bu kadar daralmamız dedim. Ben tam tersi dedim, pozitif büyüyebiliriz dedim. Çok şükür yüzüm kara çıkmadı. Ve sonunda %1'den 1,8'e kadar uzanan bir yerde en sonunda %2 civarında bir büyümeyle bitirdik. Niye bunu söylüyorum? Arkadaşlar, sürekli olumsuz bir şey beklersek sonunda olumsuzluk olur. Dolayısıyla biz işimize bakacağız. Yani ben Türkiye Cumhuriyeti'nin 2021 yılında en az %4,5-5 büyüyeceğine inanıyorum. Hani IMF gibi %6 büyüyecek. Yani onlar çok cesurane sözler. Sonra onlar çok affedersiniz falan deyip düzeltiyorlar ama ben diyorum ki 4,5 büyüyeceğiz. Buna göre hesabınızı yapın. Niye bunu söylüyorum? Çok net. Her şirkette bir tane satın almacı var. Yani biz imalat sanayindeki satın almacılar endeksine baktığımızda onların morallendiğini ve yavaş yavaş evet ben gelecek dönem için satın almalar yapıyorum dediğini görüyorsunuz. Bu çok iyi bir haber. Yani gelecekle alakalı Türkiye biliyorsunuz burada kırmızı kesikli çizgide gözüküyor. Bu kırmızı kesikli çizgide dünya ile beraber hareket ediyor ve satın almacıların geçen seneye göre çok daha fazla moralli olduğunu görüyorsunuz. 50 seviyesinin üstü iyidir. Biz şu an itibariyle 50 seviyesinin üstündeyiz. Çin mor çizgi bizden önce toparladı. Tabii bizden önce biraz bocaladı diyeceğim. Ama şu an itibariyle kimse işte K şeklinde toparlanma yok. W onu konuşmuyor. V şeklinde bir toparlanma var. Var gücümüzde de buna destek vermeye çalışıyoruz. Bunu nereden görüyorum? Dünya mal ticaretinde hakikaten geçen senenin Mayıs ayından itibaren bir yükseliş var. Bu nedir? Emre Alkin için sağlama yapıyorum. Yani içimde bir fikir var. Bu fikri analiz ediyorum. Fakat bu fikrin sağlamasını da farklı parametrelerle yapmak zorundayım. Şimdi etrafa epey para saldık. Yapacak hiçbir şey yok. Yani 2016'da 63 trilyon civarında, dolar civarında merkez bankalarının saldığı para vardı. Şimdi bu 95 trilyona çıktı. Peki bu para nereye gidiyor? Bakın çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Doğrudan yatırımlara gitmiyor. Hani Türkiye'ye doğrudan yatırım gelmiyor diyorsunuz. Geliyor aslında. Geliyor ama dünyada da doğrudan yatırımların hakikaten gerilediğini görüyoruz. Peki bu para nereye gidiyor? Hazır mısınız? Küresel borç. Vallahi insanlar artık alıyor parayı, millete borç veriyor. Yalnız size bir tavsiyem var. Ben bu 51 yaşında bir adamın, sonuçta tecrübeli sayılırım. Bu hayat bana neyi gösterdi biliyor musunuz? Belli bir seviyeden sonra borç alanın değil verenin derdidir. Çok net söylüyorum. Yani bu gelişmiş olan ülkelere o kadar çok borç verdi ki insanlar bu basılmış paralarla vesaireyle, bu bize bir sıkıntı yaratacak ve gördüğünüz gibi merkez bankalarının mutlaka bu aşırı borçlanmaya pansuman olacak bazı çözümlerle gelmesi lazım. Gelişmiş ülkelerde bakın çok ciddi problem var. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerden bir vaveyla kopmayacak. Siz buna rahat olun. Yani tekrar bir kriz çıkacaksa dünyada haberiniz olsun, yine bir gelişmiş ülkeden çıkacak. Amerika Birleşik Devletleri gibi, buna dikkat edin. İşsizlik büyük sorun. Ve siz bunun ilacısınız. Çünkü sizin bulunduğunuz sektör ciddi bir istihdamı mahsediyor. İnsanlar çalışmak istiyor. Keşke bu enerji verimliliğiyle alakalı şey çabucak yürürlüğe girse. Biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımız bir ekonomik reform açıkladı. Burada enerji verimliliğiyle alakalı, özellikle yapılaşmanın düzgün olmasıyla alakalı birçok paket var. Bu paketler çabuk yürürlüğe girsin. Sizler de insanları işe alın ve dolayısıyla memlekette en azından istihdam sorununa kısa vadede bir çözüm bulunsun. Aksi takdirde bakın dünyada, Türkiye'de pek iyi bir yolda gitmiyor. Teknoloji. Vallahi iyi ki Baumit'le berabersiniz. Çünkü Baumit teknolojiyi uyguluyor. Ben size çok net olarak söyleyeyim. Teknolojiyi uygulamayan hiçbir şirketin önümüzdeki 5 yıl içerisinde yaşama şansı yok. Bakın gösteririm. Bu Tesla var ya, Tesla. İlginç. Şimdi Toyota, Volkswagen, Daimler, General Motors, BMW, Honda, Ford. Bak hepsini üst üste topluyorsunuz, onların piyasa değerine eşit. Vallahi benim suçum yok. Yani piyasanın değeri bunu böyle gösteriyor. Yani ne demek istiyorum? İşin içine teknolojiyi, işin içine dijitalliği koymadan bir yere yürümek çok mümkün değil. Emtia fiyatları artıyor. Haberiniz olsun. Buna hazırlıklı olun. Yani bugün sizin kullandığınız ürünlerin içinde olsun ya da kullandığınız ürünün içinde olmasın fark etmez. Bakın hem metallerde hem de tarım fiyatlarında ciddi bir artış var. Önümüzdeki günlerde enflasyon bizi zorlayabilir. Hazır mısınız? Bence hazır olsanız iyi olur. Çünkü önümüzde heyecanlı bir yolculuk var. Efendim, çok enteresan. Niye Emre Alkin Amerika'nın 10 yıllık tahvillerinin faizin artmasından çekiniyor? Emre Alkin'e ne diye soruyorsunuz? Abi öyle demeyin. Bakın %80 Avrupa'da ve Türkiye'de
firmalar bankalardan finansman sağlıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin topu %19, biliyor muydunuz bunu? Geri kalanı bono tahvil piyasaları ve şurada bakın görüyorsunuz %11'lik bir yer var. Tam arkamda gösteriyorum bu tarafta, kusura bakma. Bu %11'lik yer nasıl bir yer biliyor musunuz? Tam 22 trilyon dolarlık bir yer. Yani Amerika'nın milli geliri kadar junk, yani B eksi nottan daha düşük bono var. Bunlara bir satış gelirse dostlar, hiçbir merkez bankası bunun arkasında duramaz. O yüzden ben Amerika Birleşik Devletleri'nin attığı adımları yakından takip ediyorum. Tavsiyem, siz de yakından takip etseniz iyi olur. Ve filmin heyecanlı yerine geldik. Türkiye. Efendim, Türkiye'nin durumu ne? Vallahi ben onların yalancısıyım. Kredi derecelendirme kuruluşları bize şöyle bakıyor. Bir tanesi diyor ki yatırım yapılabilir seviyenin 3 kademe altında, diğeri 4 kademe altında, öbürü 5 kademe altında diyor. Hay başlarına taş düşsün ama yapacak bir şey yok. Yani 2013 senesinde biz bu çizginin üstündeydik. Hakikaten. CDS primleri dediğimiz yer 120 puandı. Yani şu an 300'lerin üzerinde gidiyor. Yani Türkiye iyi bir durumdaydı. İnşallah bu reform paketiyle tekrar o güzel günlere, güneşli günlere geri döneriz. Vallahi bakın, Moody's'in Türkiye ile aynı notu verdiği ülkelere bakın. Ya ben söylemeyeceğim. Buradan futbolcu falan bile transfer etmiyoruz, haberiniz olsun. Yani o kadar acayip ülkeler bunlar. Yalnız çok enteresan, Paris İklim Anlaşması'nı parlamentolarından geçirmeyen 5 ülkeden 3 tanesi de burada. Ben susayım, artık devam edin. Bakın burası da sizi doğrudan doğruya ilgilendiriyor. Yani Baumit ailesi Paris İklim Anlaşması'nın iz düşümüdür. Yani sizlerle beraber çevreye duyarlı, enerjiye hassas, insan sağlığına hassas işler üreteceğiz diye düşünüyorum. Maalesef biz Global Demokrasi İndeksinde biraz orta seviyelerdeyiz. Hibrit rejim diye. Bakın, siyasetten sakın imrenmeyin. Siz kendi şirketinizde demokrat olun. Ha. Çok adalet, hak, özgürlük, hukuk, eğitim falan, bunlar çok önemli. İnsanlar şunu demesin, abi ben deli gibi çalışıyorum sabahtan akşama. Ondan sonra ama yandaki hiç çalışmıyor. Aynı maaşı alıyoruz. Dedirtmeyin kimseye. Baumit ailesi bence demokrattır, özgürdür. Onu hukuka sever. Onun da altını çizin. Devam. Şimdi efendim, ilginç bir şey. Zenginleşmek bu memlekette kolay. Zenginleşme hayali koruyorsanız merak etmeyin, bu hayale ulaşacaksınız, ama bundan daha zoru kendi kendinize yetmek. Kendi kendine yetmeden zenginleşmek içine girerseniz, bakın dünyada biz kaçıncı ülkeyiz? İlk 10 ülke arasına giriyoruz. Süper zengin yaratan. Marifet mi? Değil. Benim bir sürü arkadaşım var, 58 metre yatı var, adam hiçbir şey olmadığını düşünüyor. Vallahi billahi. Hala eksik adam. Yani her şeyi var, mal mülk, demek ki mal mülke sahip olmak bir şey değil, ama ahlaklı olmak, düzgün iş yapmak, bununla anılmak. Ya işte Baumit bayi çok iyi iş yapar falan, hatta işte Ahmet Bey, işte Ayşe Hanım, Fatma Hanım falan, bunlar iyi iş yapar demek, inanın çok daha muteber bir şey. Yani süper zengin olursunuz, bakın çok kolaymış, görüyorsunuz, ama muteber insan olmak çok daha zor. Devam. Gelişmekte olan ülkelerde Allah'tan Türkiye kötü bir yerde değil, ama mücadele ediyor. Yani sizin aslında bilhassa kendi başınıza yapacağınız tüm olumlu hareketler Türkiye ekonomisine toplayıp iyi yansıyacak. Lütfen, ya zaten böyle gidiyor, ben ne yapayım, bana ne, memleketi ben mi kurtaracağım falan demeyin. Tam tersi, Baumit bayili olarak dünyayı kurtarıyorsunuz. Bundan haberdar olun. Yani yeşil enerji, enerji verimliliği, efendim bunlar çok önemli. Çevreye duyarlılık çok önemli. Sakın bunu unutmayın. Büyüme, maşallah büyüdük. Hiçbir sıkıntı yok. Büyüme ile ilgili Türkiye'nin zaten bir sıkıntısı yok. Yani genellikle toparlanıyor. Yere düşünce bir avuç toprakla kalkan milletiz biz, çok şükür. Ondan sonra ama baktığımızda biz cari açık veriyoruz. Dolayısıyla bakın, kullandığınız malzemelerin önemli bir kısmı ithalat olabilir. Ama siz bunun üzerine öyle bir değer yaratacaksınız ki ne yapacağız? Biz bu cari açığı kapatacağız. Yani aslında yaptığınız her işin içine ahlak, etik, katma değer ve aynı zamanda sevgiyi eklemek zorundasınız. Çünkü geçenlerde bir kahve satan dükkana girdim. Hadi söyleyeyim size, Starbucks. Çocuğa dedim ki bana işte tarçınlı kış lattesi verir misin? Verdim abi dedi. Küt dedi, 30 saniyede önüme koydu. İçtim, beğenmedim. Çok kötü olmuş dedim. Niye abi dedi. Şey buydu dedim, içine sevgi koymadın dedim. Ha dedi adam. Bak ciddiye aldı beni. Bir kere daha yaptı. Abi buyur, afiyet olsun dedi. Bak dedim, şimdi tadı çok güzel olmuş diye. Yani aslında iş yapmak lazım ama tat da vermek lazım insanlara. İş yaparken tat veren bir ailedir Baumit ailesi. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Bu çünkü katma değeri arttırıyor. Şimdi efendim, istihdam kaybı var bu memlekette. Ama bunun 2 tane sebebi var. Bir, yüksek teknoloji bir anda girdi bizim işimize. Mecburen çok insan çalıştırılan yerlerde artık az insan çalıştırılıyor, ama bununla birlikte bir de tabii sektörümüzde çok ciddi bir durgunluk oldu. Şimdi canlanacak. Hazır mısınız? Önümüz açık.
Ve bu canlanma esnasında mutlaka çok iyi eleman seçiyor olmanız lazım. 1. sınıf insanlar 1. sınıf insanla çalışır. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Baumit 1. sınıf bir ailedir. Şimdi efendim haberiniz var mı? Bunu mahsus koydum. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları sıkı durun. Dünyada en çok palavra habere maruz kalan ülke. Vallahi billahi. Yemin ediyorum. Ben demiyorum bunu. Statista araştırması diyor. Mesela geçenlerde bir arkadaşım aradı. Abi dedi Kanal İstanbul açılıyor diye Çimsa hissesi aldım. Abi dedim Çimsa Mersin'de nerede? Ama Twitter'da öyle yazmıyordu dedi. Bak mesela enteresan. Demek ki biz her palavra habere atlayacak durumdayız. Mesela Emre Alkin şu an Baumit bayilerine konferans veriyor. Hiçbir anlamı yok çünkü gerçek. Aslında Emre Alkin'in süliyeti burada duruyor. Normalde futbol maçı oynuyor deseniz 29 kere retweet ediliyor. Çünkü palavra haber. Dolayısıyla palavra habere inanmıyorum. Mesela bir palavra haber. Her tarafı Katarlar satın alıyor. Hiç alakası yok. Dünyada duyduğum en palavra haber bu. Ama çenemizi yoran her şeyde Katarlar var. Futbolda Katar var. Ondan sonra bir alışveriş merkezinin yarısını satın aldılar. Borsadaki hisselerin %10'unu aldılar hatırlarsanız EBRD'den. Bir de gayrimenkul alıyorlar. Bir tane de bankaları var. Toplasanız şurada Körfez sermayesi %6.8, 3'te biri Katar. Ya Hollandalılar gelmiş, Almanlar gelmiş, Amerikalılar gelmiş. Bunları konuşmuyoruz ama palavra konuşmaktan çok hoşlanıyorsunuz. Baumit ailesi palavra konuşmaz. Evet, devam ediyorum. Efendim mesela Merkez Bankası'nın rezervleri dolu. Hiç alakası yok kardeşim. Merkez Bankası'nda rezerv yok. Ondan sonra varlıkla yükümlülük farkında eksi sıkı durun 60 milyar dolar. Şaka yapmıyorum. Kamu mevduatını da çıkarın. Yani dolayısıyla bizim dikkatli olmamız lazım. Yani böyle gaz vermek var ya, hey yaşasın aslansın kap. Bunlar bir yere kadar iyi de arkadaşlar gerçeği bilin. Türkiye'de dövizin yükselmesi an meselesidir. Yani neden? Çünkü dövizin yükselmesi için sebep çoktur ama dövizin düşmesi için sebep azdır. Devam. Dış borcumuzun milli gelir oranı hazır mısınız? %57. Vallahi ben demiyorum ya. Dünyadaki bütün istatistikler bunu gösteriyor. Hal böyleyken bana diyorlar ki ya arkadaş diyor mesela döviz yükselir mi? Ya siz karar verin. Mesela 82 tane ülkeyi sıralamışlar. Demişler ki şurada sağda 5. 6. ülke Türkiye diye yazıyor orada görüyorsunuz. Kırmızı ile işaretlenen yer döviz rezervleri. Aslında diğer yerlerde pek bir sıkıntı yok ama Türkiye'nin döviz rezervi olmaması otomatik olarak riskli ülke kategorisine onu sokuyor. Bütçe açığına bak. Vallahi bu şekil benim değil. Bu şekil Maliye ve Hazine Bakanlığı'nın kendi sitesinden alındı. Abicim roketleme yukarı doğru gidiyoruz. Yani bütçe açığı veriyor ülke. Dış ticaret açığı veriyor, cari açık veriyor ve dövizi kim alıyor? Abi ben almıyorum. Bak kimler alıyor söyleyeyim. Nevşehir, Aksaray, Yozgat, Kayseri, Kırşehir, Kütahya, hadi İstanbul'u geç. Ondan sonra Bayburt, Iğdır, Karaman. Şimdi ben ne zaman Anadolu'ya gitsem oda başkanları diyor, hocam bu dövizi kim alıyor? Ben diyorum siz alıyorsunuz ya ondan sonra. Olur mu falan? Cart hemen bu gazete haberini koyuyorum. Yani millet tabii haklı olarak korkuyor. Çünkü döviz rezervi yok memlekette. Bir taraftan dış borç artmış. O yüzden siz hazır olun. Bakın döviz düştükçe ufak ufak alacaksınız. Çünkü Türkiye'de dövizin trendi hep yukarı doğrudur. Şimdi niye bunları anlatıyorum? Çünkü bana sürekli uçağa binerken falan soruyorlar. Hocam dolar ne olur? Benden cevap Allah'ın dediği olur bu saatten sonra. Yani gerçi bana ne soruyorsunuz ya? Şekil orada gözüküyor zaten. Yani dolar ne olur diye. Bunu sormak yerine bence herkes işine odaklansın. Yani sabahtan akşama dolar ne olur? Altın ne olur? Yok Bitcoin ne olur? Şimdi o çıktı başımıza vesaire diye. Ya arkadaşlar benden size tavsiye. Bakın çok önemli bir anım var. Ondan sonra asistan maaşımın yarısını bir arkadaşıma borç olarak verdim. Ne zaman geri verirsin dedim. Dedi ki 1 ay sonra veririm. 1 ay sonra sordum. Dedim ki geri veriyor musun? Emreciğim biraz sıkışıklığım var. 2 hafta sonra veririm dedi. 2 hafta sonra adamı her gün aradım. Veriyor musun vermiyor musun? En sonunda çocuk parayı getirdi. Ne dedi biliyor musun? Kardeşim borç verdin ama tat vermedin dedi bana. Bugün bu çocuğun 2 tane teknesi, 4 tane evi, han hamam her şey var. Fakat o günü hiç unutmuyor. Çünkü o zor durumdayken ben ona bir borç verdim. Bu borcu geri istedim diye şu an beni çok sevmiyor. Çok net. Arada bir merhabalaşıyoruz ama yani şunu demek istiyorum size. Yapacağınız herhangi bir yatırım, ister Bitcoin olsun, ister altın olsun, ister dolar olsun, ister euro olsun, geceliğin sizi yatakta 5 tur attıracak bir endişe yaratmamalı. Siz kendi işinize odaklanın. Özellikle beni izleyen profesyoneller varsa onlar için de söylüyorum. Kritik karar alırken hayatınızın herhangi bir yerinde bir borç alacak ilişkisi ya da herhangi bir yatırımdan dolayı konsantrasyonunuzu kaybedecek düzeye gelmeyin. Aksi takdirde hem işinizi kaybedersiniz hem de sermayenizi kaybedersiniz. Haberiniz olsun. Bu size çok önemli bir tavsiye. Nereden biliyorsun Emre Alkin? Bu enayiliği yaptım da oradan biliyorum. Sınanmamış günahla ukalalık etmeyen bir adamım ben. Devam.
enflasyon haliyle döviz yukarı giderken yükseliyor ve enflasyon bizim en önemli derdimiz. Burada en önemli çekirdek enflasyon. Nedir çekirdek enflasyon? Anlatayım. Mevsimine bakılmaksızın her ay mecburen satın aldığımız mal ve hizmetleri endeksi. Ve arkadaşlar hiçbir şekilde bir meyve çekirdeğinden küçük olmayacağına göre çekirdek enflasyonu düşürmeden tüfeği biz düşüremeyiz. Dolayısıyla burada çekirdek enflasyonu yakından takip edin, benim size tavsiyem. Bir de gıda var. Arkadaşlar gıdada korkunç bir şey var. Demin üst düzey yöneticilerinize lakırdı olsun diye anlatıyordum. Alın işte dünyada gıda fiyatları kırmızıyla işaretli olan Türkiye'de gıda fiyatları. Şimdi ben ne yapayım? Ya arada bir yerde bir tuhaflık var. Bütün sistem sizinki kadar şeffaf değil. Mesela gıdada çok tuhaf oluşumlar var. Ama bunun üstüne gitmek hani nihai mal satıcısına kardeşim patatesi 3,5 liraya satacaksın falan demekle olmuyor. Yani dolayısıyla dua edin ki gıda piyasasında falan çalışmıyorsunuz. Yoksa canınız çok sıkılırdı. Sabah akşam telefon gelir. Onu o fiyata sat, bunu bu fiyata sat falan. Neyse. Hal böyleyken yani enflasyon düşmüyorken tabii döviz yükselince enflasyon yükseliyor. Gıda fiyatları yükselince enflasyon yükseliyor. Faiz düşmüyor. Ne yapıyor bizim Merkez Bankamız da mecburen faizi yükseltiyor. O zaman ne oluyor? Kredi faizleri de yükseliyor. Bu kısır döngüden kurtulmamız için bizim işimizi doğru yapıyor olmamız gerekir. Başka çare yok. İşini doğru yapan insan değer yaratır. İşini doğru yapan insan belli bir yere kadar maliyetlerini etkin şekilde yönetir. O yüzden söylenip şikayet etmektense kendi işimizi doğru yapmaya odaklanmalıyız. Bakın çok enteresan bir durum var. Banka şubeleri kapatılıyor Türkiye'de. Yani koca koca bankalar şube kapatıyorlar. İki sebepten. Bir, teknolojik ilerleme. Artık hepimiz cep telefonlarından bankalara giriyoruz. Bir de artık o kadar yani geniş çapta iş yapmaya da gerek kalmadı. Hal böyleyken işsizlik yükseliyor. Bakın gördünüz mü rakamı? Genç işsizlik şu. 100 kişiden 25 tane genç işsiz. Hadi Baumit ailesi, gerçekten size çok büyük ihtiyaç var. İşlerinizi büyütün, geliştirin verimli şekilde ve gerçekten yüksek kalitede insanları içinize, şemsiyenin altına almaya başlayın. Bakın sizden vatan büyük görev bekliyor. Şimdi enteresan, Deloitte bir çalışma yapmış Türkiye'de. Şu cep telefonları üzerinden ya da web üzerinden aplikasyon kullanan firmaların acaba performansı artıyor mu diye bakın %250'ye kadar artan yerler var. Şunu demek istiyorum. Denize düşmeden evvel zaten yüzmeyi bilmek zorundayız. O yüzden denize düşünce öğrenemiyoruz. Dijitalliği lütfen Baumit merkezi ile sürekli irtibatla geliştirin. Çünkü bu şemsiye önemli bir şemsiye. Bu şemsiye büyük bir şemsiye. Ve dijitalliği biz iş yapış tarzlarımıza katmak zorundayız. Biz buna mecburuz. Biz birçok şey geliştirmeliyiz. Piyasayı duymak için dijitalliğe mecburuz. Ama haberiniz var mı? Mesela pandemide ortaya çıktı ki Türkiye'de uzaktan çalışmak meğerse Peru'dan bile kötü durumdaymış. Ben demiyorum. Gördüğünüz gibi ondan sonra Verimetri'nin araştırması yurt dışında yani Peru, Meksika falan, Ekvador bizden daha iyi. Neden biliyor musunuz? Söyleyeyim. Çünkü Türkiye'nin bir saniyede indirme hızı 34 megabit. Bununla ancak Netflix falan seyredersiniz, haberiniz olsun. Dolayısıyla full otomasyonu sağlamak için bir kere bizim kuzeyden güneye, doğudan batıya mutlaka ne yapmamız lazım? Fiber optik kablo döşememiz lazım. Acayip bir rakam vereceğim size çünkü metrekarelere vakıfsınız. Stockholm 182 kilometre kare bir yerdir. Biliyorsunuz İsveç'in başkenti. 5 milyon kilometre fiber optik kablo var. Türkiye Mavi Vatan'la beraber 800 bin kilometre, sıkı durun, 454 bin kilometre var. Yani 1/4 değil, 1/10 kadar bile Türkiye'de fiber optik kablo yok. Hadi arkadaşlar, eğer ki nüfuzlu yerde tanıdıklarımız varsa bence şahsi menfaatler yerine bunun için zorlamakta büyük fayda var. Neden? Çünkü Türkiye'nin derdi mala değer katmak. Bakın üretmekle ilgili bir sıkıntımız yok bizim. Yani işte Türkiye üretecek. Kardeşim Türkiye'nin üretmekle alakalı bir problemi yok. Türkiye'nin ihracatının kilogram değerini söylüyorum. Sıkı durun, $1. $1 ne demek ya? Japonya $4. 3.7 dolar Almanya, 3.5 dolar Güney Kore falan. Ya ben o kadar olsun demiyorum. Ben bari $2 olsun diyorum yani. O yüzden bakın değer yaratan bir markanın altında çalışmanın kıymetini bilerek değere daha fazla değer katmak lazım. Niye bunu anlatıyorum? Bakın malı üretmek kolay. Çünkü fabrikasyon faaliyetine biz çok kafayı takıyoruz ya. Bakın İngiliz hocalar ne yapmışlar? Oxford'da bir çalışma yapmışlar. Fabrikasyon faaliyetinin fiyata 1970'lerde katkısı %23. Hani Hulusi Kentmen vardı, fabrikatör, hatırlarsınız bu önemli alan falan. Yahu bugün %11'e düşmüş.
Yani fabrikasyon öncesi ve sonrası faaliyetler çok önemli. Anlatayım mı size ne olduğunu? Marka, tasarım, inovasyon, Ar-Ge, teknoloji, insan kaynağının eğitimi, dijital altyapı, kritik altyapı ve fabrikasyondan sonra satış, finansman, pazarlama, reklam, lojistik, fuar, her şey. Yani o zaman nedir ya? Neye kafayı da yok plastiği büktüm, yok çeliği ezdim abi. Bravo ama onu herkes yapıyor. Yani önemli olan fabrikasyondan önce ve sonraki işleri yapabilmek. O yüzden biz bunları bilmediğimiz için milli gelirde orta gelir tuzağına düştük. Bayılıyorum, bu trafik canavarı gibi bir şey bu. Yani sanki o kazaları biz yapmıyoruz, bir trafik canavarı var. O mesela yapıyormuş. Biz yapıyoruz kardeşim. Orta gelir tuzağı dediğimiz şey de bizde vasatlık. Tamam mı? Gerçeği bu. Vasat iş yapmayın arkadaşlar. Baumit şemsiyesi altında vasat iş olmaz. Çok net söylüyorum. Bütün işler üst düzey olacak. Üst düzey oldu mu zaten bu vasatlık tuzağına düşmüş olmuyorsunuz. Hal böyleyken haberiniz olsun, biz dünyanın en kızgın ülkeleri arasında. Haberiniz var mı ya? İlk 10'un içerisinde 6. sıradayız ve diğer ülkelerde pek matah ülkeler değil. Yani mesela ben Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreterliğini yaptım. Allah başka acı keder vermesin kimseye. Ama yani şöyle millet diyor ki stadyum anarşisi. Ya millet stadyuma gelene kadar şöyle konuşuyorlar. Hanımefendi ne demek, lütfen yolumu aldınız. Buyurun önden istirham ediyorum beyefendi. Yok be ya, sokakta millet birbirini doğuruyor. Küfür kıyamet gidiyor. Biz kızgın ülkeyiz. Niye bunu anlatıyorum? Kızgınlık aklın katilidir. Öfke aklın katilidir. Korkular aklın katilidir. İnat etmek aklın katilidir. O yüzden aldığımız kritik kararlarda korkuyu, inadı, hatta bununla beraber öfkeyi karıştırmamalıyız. Lütfen gençler, özellikle Y jenerasyonu beni dinliyorsa, X jenerasyonun ucu da beni dinliyor biliyorum. Ondan sonra bizim gibi enayilik etmeyin. Sakın duygularınızı karıştırmayın işlere. Bir derin nefes alın, ona kadar içinizden sayın ve öfkeyi içinizden atın. Aksi takdirde doğru kararlar alamayacağız. Bakın, niye doğru kararlar alamadık ve bunun sonucunda ne oldu ya? 1938 yılında biz Hıfzı Sıha'dan Çin'e 1 milyon kolera aşısı gönderdik. Şimdi Çin'den aşı geliyor mu diye Godoy'u beklerken diye bir tiyatro oyunu vardır. Bekliyor, gelmiyor bir türlü falan filan. Bakın, ama bizi kurtaran bir şey var. Hazır mısınız? Yani bu kıymetli ağacın düşmemesini sağlayan tek şey, haberiniz olsun, bu. Nedir bu, anlatayım size. Türkiye Cumhuriyeti kadın ve erkeğin omuz omuza eşit şekilde medeniyete yürüdüğü bir projedir. Mustafa Kemal Atatürk bu projeyi böyle inşa etti. Ve sıkı durun. Kanunlarla korunmuştur ki aynı pozisyonda çalışan kadın ve erkeğin arasında, OECD ülkeleri arasında en az maaş ve ücret farkı yaşanan ülkelerden biridir Türkiye. Ya biliyor musunuz bunu? Şimdi bunu bozan kimse Türkiye Cumhuriyeti'nin fabrika ayarlarına ters davranıyor. Dolayısıyla siz dönün şimdi şirketlerinizin içine, acaba kadınlarla erkekler aynı işi yaparken aynı maaşı, aynı ücreti mi veriyorsunuz? Bakın, o yüzden ne diyor Mustafa Kemal Atatürk? Beni görmek demek, behemeyal yüzümü görmek demek değildir. Benim ilkelerimi, prensiplerimi benimseyenler beni görmüş kadar olurlar diyor. Hadi bakayım göreyim sizi. Bir de ne olur gözünüzü seveyim, gençlere akıl falan vermeyin. Yahu içim artık kıyılıyor. Mesela bana geçenlerde bir abimiz dedi ki, ben senin yaşındayken, dedim abi ya benim yaşındayken televizyon yoktu sende dedim. Ya ne anlatıyorsun? Dur bir ilk önce anlatayım ben derdim, ondan sonra bana bedava öğütü dağıt. Hani benim bir tane müzisyen arkadaşım var. Ben de müzisyenim bu arada, söyleyeyim size. Çocuk acayip para kazandı. Söylemeyeceğim ismini. Hem annesine hem babasına yatlar, katlar alıyor. Kadın geçenlerde bana ne dedi biliyor musun? Bir kahve sohbetinde. Ya keşke mühendis olsaydı dedi. Dedim hanımefendi ne istiyorsun adamdan ya? Adam hayatın işini yapıyor. Yani kariyerinde en üst noktaya geldi. Hala büyüklere beğendiremiyoruz. Bakın büyükler, beni dinliyorsanız ne olur gençlere bedava öğüt vermeyin. Önce dinleyin abi. Dinlemekte büyük fayda var. Çünkü onların ne hissettiğini biz tam olarak bilemiyoruz. Şunu bilin ki her nesil kendi tecrübesiyle sınırlıdır. Dolayısıyla başkasının tecrübesini dinlemek için ne yapmalıyız? Biraz sabırlı olmalıyız. Ey gençler, size de söylüyorum. Ayağa kalkıp itiraz edecek kadar cesaretiniz var ise susup oturup dinleyecek kadar cevabı sabrınız olacak. Yoksa anlaşamayız ya. Anlaşamadığımız zaman Can Yücel'in şiirine gideriz. Ne diyor Can Yücel? En uzak mesafe ne Everest tepesinde, ne Hint okyanusunda, ne gökteki yıldızlarda. En uzak mesafe birbirini anlamayan iki kafanın arasında diyor. Biz birbirimizi anlayamazsak ileri gidemeyiz. Aman ha, risk yönetimini böyle yapmayın. Yaptığınız işlerde gözünüzü seveyim. Abi ben onun önlemini aldım. Hiç önlemini falan almadın, uydurma. Yani dolayısıyla ne olur gözünü seveyim, buna dikkat edin. Farklı olacağım diye işlevsiz kalmayın.
Bakın çok önemli. Gençler size söylüyorum. Şirketin en iyi dans eden elemanı, tamam süpersin ama şirketin en iyi iş yapan elemanı olman lazım. O özelliğin ayrıca sana artıdır. İngilizceyi iyi öğrenin. Özellikle. Ya neler oluyor neler bu memlekette. Yani gerçekten benden size tavsiye, İngilizceyi iyi öğrenin. Hatta bir lisan varsa bir lisan daha fazla öğrenin. Bu arada palavracı sakın olmayın. Bak bu palavra işi çok kötü. Palavra siyasette oluyor vesaire. Hani ama sakın ha işte iş palavra kaldırmaz arkadaşlar. Çok net söylüyorum. Planlamayı düzgün yapın. Tamam, bir işe başlarken nasıl bitireceğinizi iyi bilin. Eşeğin büyüğünü ahırda unutmak diye boşuna bir deyim yok Türkçe'de, tamam mı? O yüzden işe başlamadan evvel nasıl bitireceğinizi iyi bilin ve gözünüzü seveyim ortaya koyduğunuz her tasarım mantıklı ve kullanışlı olmalı. Bak bunu nerede gördüm? Vallahi bak Zorlu Center'da ofisler var. Ofisin kapısına ulaşmak için yemin ederim böyle bir tasarım var. Kimse buradan yürümüyor. Bütün yolun üzerinde taşlar var. Çünkü o ara yerlere taşlar döşemiş. Herkes taştan yürüyerek gidiyor. Demek ki her tasarım bir kere kullanışlı olmalı. Kullanışlı olmayan şeye tasarım demiyoruz. Sanat eseri bile diyemeyiz, onu da söyleyeyim. Bir kere doğru insan kaynağıyla çalışın. Adam işini yapmak istemiyorsa gerek yok abi, yaptırmayın işi. Ne gerek var ya böyle bir şey? Çünkü bunu temizlemek yemin ederim baştan yapmaktan daha pahalı bir şey yani. Sıfırdan yapsan daha ucuza gelecek. Düzgün adama yaptır. Düzgün insan kaynağıyla çalışmakta büyük fayda var. Ve lisanınızı iyi bilin. Bak tamam mı? Biz gerçekten bu çok enteresan. Bunu kendi elimle çektim. Yemin ediyorum nerede çektiğimi söyleyeceğim. Göktürk'te Migros var. Migros'un tam karşı kaldırımındaki eczanedeki apartman. Bak demiş ki buraya çöp atan ayrıca şerefsizdir demiş, adam delirmiş, tamam mı? Ama bir de bu var. Sevgili çocuklar, bahçeye şişe ve benzeri çöpleri atmayın. Yaşlandım, temizleyemiyorum. Sizleri de çok seviyorum. Kalbe hitap ediyor. Atabilir misin? Atamazsın. Ama ben buraya sizin için attım, merak etmeyin, tamam mı? Ama buraya atamadım. Burada ayrıca temizlik yaptım. Şimdi niye bunları anlatıyorum? Bunlar çok küçük detaymış gibi geliyor ama bunlar liderlik için önemli detaylar. Çünkü patron olmaktan daha güzeli lider olmaktır. Ve lider olmanın bir güzelliği var. Nasıl bir liderlik? Acaba ben nasıl lider olayım? Şimdi lider şöyle bir şey. Bir orkestra şefi gibi. Beraberinde çalışan insanları şöyle yapmıyor. Piyanist, senin tipine kır olur. Çık oraya falan. Bu sene piyanosuz çalıyoruz arkadaşlar. Yok öyle bir şey ya. Herkesle anlaşmak zorundasın bir kere. Çünkü herkesin kalitelerini yükselteceksin ve en zor müzik parçasını ahenkle çaldıracaksın. Hiç şöyle bir şey duydunuz mu? Çukurova Orkestrası şuna karar verdi. Basit bir parçayla bu seneyi geçirecek. Yok öyle bir şey. Herkes zor bir parçayı alıp maharetini gösteriyor. Siz hiç hata yapan orkestra gördünüz mü ya? Çünkü insanlar binlerce defa çalıyor. Bundan da bir şey anlamadı. O zaman kardeşim buraya bakacaksın. Tamam mı? Bak diyor ki, bakınız efendiler, şahsi menfaatler ekseriyetle toplum menfaatinin önüne dikilir. Doğrudur. Ama şahsi menfaatler rekabet içinde önemlidir. Ama şahsi menfaatleri alıp da sistemin içine tamamen yerleştirdiğin zaman da o zaman yeni bir şey çıkmaz, güçlü zayıfı ezer. Buradan hareketle devletin bir düzenleyici otorite olarak ortaya çıkması ama bunu yaparken piyasa kurallarına saygılı olması gerekir. Nihayetinde hiçbir devlet ferdin yerine geçemez diyor. İşte bu. Bir düşüncesi daha var. Bir işin nasıl yapılacağını düşünmem diyor. Önündeki engelleri kaldırırım, kendiliğinden olur. Bu da out of the box düşünme, kutunun dışında. Daha başka örneğe gerek olduğunu zannetmiyorum arkadaşlar. Yani liderlik çok önemli. Patronluktan daha iyi. Patronlukta bir şey yok. Herkes patron. Başkan diyorsun 100.000 kişi dönüyor zaten sokakta, tamam mı? Önemli olan lider olabilmek. Şimdi bakın sol tarafta istihdam için artan talepler, sağ tarafta artık istihdamla alakalı azalan talepler. Bakın buraya iyi bakın. Bir 10-15 saniye duracağım ondan sonra. Çünkü artık dünya bir yere doğru gidiyor. Dünyanın gidişine doğru direnmek çok mümkün değil. Mutlaka yaptığınız işleri içine yeni bilgileri, yeni kabiliyetleri, yeni teknolojiyi ve doğrusuyla tabii ki dijitalliği eklemeniz gerekiyor. Bunu yapmazsanız işler zor. Direnebilirsiniz kendi özgürlüğünüz ama Baumit direnmez. Baumit aynen teknolojiyi, gelişmeyi alır bir dalga gibi sörf tahtasını koyar üstüne ve hop güzel ufuklara doğru seyahat eder. Siz de bu seyahatte olmak istiyorsanız benden size tavsiye dijitalliği benimseyin, yeni kabiliyetleri benimseyin, eğitimi benimseyin ve genel merkezden gelen bilgileri çok yakından takip edin. Çünkü önümüzde yeşil var, enerji var, yeni ufuklar var, verimlilik var, sıhhat var, sağlık var. Hepsi çok önemli ve hepsi de sizden geçiyor. Unutmayın bunu. Burada ne diyor biliyor musunuz? Çalıştığı kişilerden ve
liderlerinden ilham alan çalışanların verimlilik oranı. Müthiş bir şey. Mutsuz olanlar 100'ün altında. İyiyim, tamam, memnunum diyenler hemen hemen 100 civarında. Evet, ben de istiyorum, ben bu işe hazırım diyenler %144 yapmışlar ama ilham alanlar, etrafından ilham alan kişiler %225 ne yapıyorlar? Verimliliklerini arttırıyorlar. Ne demek bu? Arkadaş, örnek olacaksın çalıştığına. Tamam mı? Yani örnek olmalı. Arkadaşlar hep beraber imtinayla batıyoruz falan, böyle bir şey diyemezsin. Yani burasını ayağa kaldıracaksın. Başka çaren yok. Ve robotlaşmaya doğru gidiyor dünya. Bakın, bu kaçınılmaz. O yüzden benden size tavsiye 10, 20, 30 yıl sonrasını planlayın. Şirketler ölümsüzdür. Ölümlü olan bizleriz. Şirketleri ayakta tutmamız lazım. Bunu unutmayın. Şirketim batar mı? Abicim, batmaz, merak etme. Batan her şirkette basiretsizlik var. Niye diyorsunuz? Bakın, OECD bir anket yapmış. Orta gelir seviyesinde olmadığı halde kendine en çok orta gelirli hisseden ülke hangisi diye, hazır mısınız arkadaşlar? Yalnız ve güzel ülke Türkiye, gördüğünüz gibi tek başına kırmızı şanlı bayrağımız duruyor. %49'u vatandaşın orta gelirli, %79'u kendini öyle zannediyor. Ne tuhaf bir şey. Dolayısıyla harcamaya meyilli, bir şeyler satın almaya meyilli. Sakın unutmayın, Türkiye'nin önü açıktır. Türkiye'nin geleceği parlaktır. İnsanlar ne olursa olsun geleceğe umutla bakmaktadır. Ve size 5 tane çok önemli bilgi. Bir kere ağlama sızlama yok. Çözüme odaklanacaksınız. İç ve dış paydaşlarla konuşacaksınız. İç paydaşlar kim? Tabii ki çalışanlar, yöneticiler. Dış paydaşlar müşteriler, tedarikçiler. Diyeceksiniz ki nedir arkadaş, ben nasıl bir insanım, sen bana bir anlat bakayım ben neyim diye. Bunu niye yapıyorsunuz? Direncinizi arttırmak için yapıyorsunuz. Niye direncinizi arttırıyorsunuz? Çünkü tam performans işe dönüş yakında başlayacak, haberiniz olsun. Orada apansız yakalanmayın. Benim haberim yoktu. Yok öyle bir şey. Yani geliyor arkadaşlar, işler düzelecek. Haberiniz olsun. Böyle yani sürekli olarak enseyi karartmakla bir yere gidemeyeceğiz. Bakın işler düzelecek diyorum. Baştaki rakamlarla anlattım ve yeni normali öngörmek lazım. 2 tane şey var. Baumit büyük bir şirket. Piyasaya şekil veriyor. Küçükler var. Onlar da piyasaya göre şekil alacak. Yapacak bir şey yok. Ama kural koyucuyuz biz. Bunu unutmayın. Dolayısıyla kural koyanlar özellikle Baumit şemsiyesi altında etik, ahlak, vicdan, rasyonellik çerçevesinde kurar. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Yaptığınız hiçbir iş bundan dışarıda olmamalı. En az bu standartta olmalı ve tabii ki çok klişe, değişime hazırlan. Ya kimse değişime falan hazırlanmıyor. Ama benden size tavsiye, hazır olsanız iyi olur. Çünkü gördüğünüz gibi her an bir başka değişik olayla karşılaşma ihtimalimiz var. Lütfen birbirinizi yemeyin o yüzden. Biz kocaman bir aileyiz. Biz birbirimize yeteriz. Merak etmeyin. Bakın 2 ile 4 büyürüz, birleşiriz demişler. Ne çıkmış? 2 ile 4 en baştan birleşmiş, sonuç ne çıkmış? Matematik olarak size gördüğünüz gibi garantiliyorum, ispatlıyorum ki birleşerek büyümek, beraber ileriye doğru gitmek, değer yaratmak çok önemli. Sizler insanların sıhhatini koruduğunuz gibi enerjinin verimliliğini de koruyorsunuz. Ben verimdar olarak Baumit ailesinin yaptığı her şeyi destekliyorum, destekleyeceğime de söz verdim. Efendim, hepinize çok teşekkür ediyorum ve saygılarımı sunuyorum. İyi günlerde görüşmek üzere. Profesör Doktor Emre Alkin hocamıza bu muhteşem, enerjik sunumundan dolayı yürekten teşekkür ediyoruz. Ve sıra geldi ödül törenimize. 2020 yılında özel ödül almaya hak kazanan bayilerimiz, ardından ikinci 11 listemizde yer alan bayilerimiz ve son olarak da ilk 11 listemizde yer alan bayilerimizin ödüllerini veriyor olacağız. 2020 yılı klima, sağlıklı sıva ve boya sistemleri özel ödülümüz Arman Çobanoğlu Yapı Market'ten Sayın Arman Çobanoğlu'na gidiyor. Tebrik ediyorum. Şöyle takdim ediyoruz. Bir de fotoğraf alalım. Hazır dekoratif kaplamalar özel ödülümüz İzmir'e gidiyor. Artı 7 yapı adına Sayın Ali Naki Dedeoğlu bizimle. Tebrik ediyoruz. Şöyle takdim edeyim. Tebrikler. Bir de fotoğraf alalım. Ve 2020 yılı boya özel ödülü Kastamonu'ya gidiyor. Tokcan Mantolamadan Sayın Tuncay Tokcan. Tebrik ediyorum. Tebrikler Tuncay Bey. Evet, fotoğrafımızı da alalım.
2020 yılı Baumakol özel ödülümüz Ada Topçuoğlu yapı malzemelerine gidiyor. Sayın Hüseyin Bey bizlerle. Tebrik ediyoruz. Tebrik ediyoruz Hüseyin Bey. Şöyle buyurun. Tebrikler tekrar. Evet, bir de fotoğrafımızı çekelim. Evet, 2020'de en çok eğitim düzenleyen bayimiz bu özel ödülün sahibi İzo Yapı oluyor. Sayın Mehmet Göktaş bizimle. Evet Mehmet Bey, tebrik ediyorum eğitime verdiğiniz katkıdan dolayı. Tebrikler. Bir de fotoğrafımızı alalım. 2020 yılı ikinci 11 listemizde yer almaya hak kazanan bayilerimizden Sayın Ada Topçuoğlu ve Hüseyin Bey. Hüseyin Bey tekrar tebrik ediyorum. Tebrikler. Akcan Yapı Market Sayın Şimal Coşkun. Tebrik ediyorum Şimal Hanım. Şöyle takdim edeyim. Tebrikler. Bir fotoğraf alalım. Artı 7 Yapı Sayın Ali Naki Dedeoğlu. Tekrar tebrik ediyoruz Ali Naki Bey. Tekrar tebrikler. Gene bir fotoğrafımızı alalım. Artvin'e Hopa'ya gidiyoruz. Demircioğlu İnşaat'tan Sayın Yıldıray Demircioğlu bizlerle. Tebrik ediyoruz Yıldıray Bey. Türkiye'nin bir ucuna gidiyor ödülümüz. Evet, tebrikler. Gururla. Fotoğrafımızı alalım. DGR İnşaat Sayın Yılmaz Doğru. Tebrik ediyorum Yılmaz Bey. Buyurun. Tebrikler. Gölge Yapı Sayın İlhan Avcı. Tebrik ediyorum İlhan Bey. Buyurun. Tebrikler. Bir de fotoğrafımızı alalım. Gönye Yapı Sayın Aykut Kalyon. Tebrik ediyorum Aykut Bey. Tebrikler. Metiş Yapı Sayın Faruk İşleyen. Tebrik ediyoruz Faruk Bey. Buyurun. Tebrikler. Teşekkür ediyorum. Öner Yapı Sayın Meser Öner. Tebrik ediyorum Meser Bey. Buyurun. Tebrikler. Öz Tuncay Yapı Sayın Tuncay Bayrak. Tebrik ediyorum Tuncay Bey. Buyurun. Umran İnşaat Sayın Mete Yahya Erdem. Tebrik ediyorum Mete Bey. Buyurun. Tebrikler. Evet ve şimdi geldik 2020 yılının ilk 11 bayinin açıklanmasına. Evet, gene az önceki listelerde olduğu gibi alfabetik gidiyoruz. Derik Yapı Sayın Ahmet Derik. Tebrik ediyorum Ahmet Bey. Buyurun. Tebrikler. Esra Yapı Sayın İbrahim Yılmaz. Tebrik ediyorum İbrahim Bey. Buyurun. Tebrikler. Hacı Yapı Sayın Samet Bilen. Tebrikler Samet Bey. Buyurun. Tebrikler. Emem Yapı Sayın Mahmut Milli. Tebrik ediyorum Mahmut Bey. Buyurun. Tebrikler. Neyzen Yapı Market Sayın Tayfun İyi. Tebrik ediyorum. Buyurun. Tebrikler. Evet, şimdi ödülümüz Rize'ye gidiyor. Selam İnşaat Sayın İrfan İhtiyar. Çok tebrik ediyorum İrfan Bey. Buyurun. Tebrikler. Bana da bir yumruk. Şimdi fotoğraf. Bu ödülümüz Karaman'a gidiyor. Selami Keleş İnşaat Sayın İbrahim Keleş. Tebrik ediyorum İbrahim Bey. Buyurun. Tebrikler. Şekerciler Sayın Kerem Fermanoğlu. Tebrik ediyorum Kerem Bey. Buyurun. Tebrikler. Evet, fotoğrafa bakıyoruz.
Tasarım yapı Sayın Abdülkerim Durmuş. Tebrik ediyorum Abdülkerim. Tebrikler. Evet, Tokcan mantolama Sayın Tuncay Tokcan. Evet, tekrar tebrik ediyorum Tuncay Bey. Buyurun. Tebrikler Tuncay Bey. Bir Fotoğraf alalım. Ödül alan tüm bayilerimizi başarılarından dolayı tekrar tebrik ediyoruz ve böylelikle bayi toplantımızın sonuna gelmiş oluyoruz. Yapının yeni çağ kavramının hepimize getirdiği sorumluluklar var. Biz Baumit olarak bu sorumluluğu tüm gereklerini yerine getireceğimiz ve her güne işimizi acaba daha iyi nasıl yaparız diye başlayacağımız bir yıla çoktan başladık bile. Ümit ediyoruz ki bir dahaki yıl sağlıkla yeniden fiziki bayi toplantımızda siz değerli bayilerimizle kucaklaşıyor oluruz. Evet, birkaç cümlede ben edeyim ve bu özel, bizim için de farklı, ilk deneyimlediğimiz dijital bayi toplantımızı sonlandıralım. Zor bir yıl oldu, farklı bir yıl oldu ama 2021'e umut dolu başladık. Umuyorum çok da umut dolu devam edecek. Sağlık anlamında hakikaten hasar gördüğümüz, yıprandığımız, yaralandığımız, gerçekten çok kayıplar verdiğimiz, dünyaca, ülkece çok kayıplar verdiğimiz bir yıl oldu. Sağlık çalışanlarımızdan özellikle çok kaybettiklerimiz oldu. Onları da buradan bir kere daha rahmetle analım. Ve bu vesileyle kapatmadan önce günün anlam ve önemi, 18 Mart'ın önemi, Çanakkale Zaferi, şehitleri anma gününü bir kere daha anmış olalım. Rahmetle, saygıyla bu vatan uğruna canlarını veren tüm şehitlerimize bir kere daha buradan rahmet göndermiş olalım. Hepinizin zamanına yürekten teşekkür ediyoruz. Bizleri sabırla dinlediniz. Umuyorum seneye sağlıklı günlerde tekrar bir arada oluruz. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Çanakkale içinde aynalı çarşı, Çanakkale içinde
Çanakkale içinde vurdular beni. Çanakkale